Merhaba, ben Çiğdem Öztürk. İstanbul Bienali'nin 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlamak üzere Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu'nun desteğiyle, GIZ'in desteğiyle düzenlediği Yan Yanayız, Kadınların Ortak Hafızasında Mültecilik ve Geleceği Birlikte Kurmak başlıklı 2 günlük etkinlik serisinin ikinci gününe hoş geldiniz. Dün de yine burada birlikteydik. Uzun bir gün oldu. Tabii sonrasında kameraları kapattıktan sonra kendi mekanlarımızda yalnız kalmak biraz tuhaftı. Çünkü genellikle böyle buluşmalarda hep 2-3 kişi devam ettirir sohbeti, çıkılır bir yere gidilir. O açıdan biraz tuhaftı ama bu günleri geride bırakınca herhalde o halimize geri döneceğiz. Dört gözle bekliyoruz o günleri de. Bugün izleyeceğimiz program 3 kısımdan oluşuyor. İlk kısmında Katarina Montens, GIZ Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Destek Kümesi temsilcisi, bizimle bir saha deneyimini paylaşacak. Saha deneyimi üzerine bir konuşma yapacak. Konuşmanın başlığı geleceği kurgulamak için geçmişle yüzleşme, GIZ'in ruh sağlığı ve psikososyal desteği hakkında. Katarina Montens'in konuşmasının ardından bizim daha önce programda da duyurduğumuz üzere yaptığımız kapalı bir atölye olmuştu. 4 gün kadar önce yaptık bu atölyeyi. Türkiye'de kültür sanat alanında özellikle kadın mültecilere yönelik çalışmalar yapan kurumlarla ve inisiyatiflerle kapalı bir buluşma, atölye gerçekleştirdik. O atölyeye dair izlenimlerimizi paylaşacağız. Aslında belki bir tür başlangıç olmasını ümit ettiğimiz o atölyenin devamı gibi de olacak bu buluşma. O atölyeye katılanlardan bazıları burada sizlerle birlikte olacak ve sizlerin de katılımıyla aslında o atölyeden çıkan sonucu, bundan sonra ne yapabiliriz, onu değerlendireceğiz. Biraz da programın adındaki geleceği birlikte kurmak kısmını aslında örmeye çalışacağımız bir kısmı olacak programın. Üçüncü kısmı ise bugünkü programın çok şahane bir konser. Peradi grubu, Gürcüce'de Peradi rengarenk anlamına geliyor. Peradi grubu İKSV salonda daha önceden yapılmış bir kayıtla birlikte bizimle olacak. Böyle bitireceğiz bugünkü etkinliği. Daha doğrusu 2 günlük etkinliği kapatacağız. Şimdi ben sözü fazla uzatmadan Katarina Montens'e vereyim. Kendisinin saha deneyimi konuşmasını dinleyeceğiz. Buyurun Katarina. Thank you so much for introducing me and especially for inviting me to this event. I feel very honored to be part of this group of initiatives supporting side by side together. And yes, I chose the title Dealing with the Past to Create a Future to introduce GIZ's mental health and psychosocial support approach. And when I sat down to think about my input today, actually my first thought was that the title I chose was not quite adequate, because sadly many of those people I work for, Syrian refugees and other vulnerable groups, are forced to deal with a rather traumatic present as well as with a past in order to create a future. So the general idea of having experienced something horrible, a trauma that needs to be dealt with in the present, that needs to be integrated in the present, and then you can go on to the future and create a future, does not apply many times for the context that I work in, that you probably also work in. The present very often is as insecure and violent and also characterized by loss. Another layer of trauma, you could say, on top of those layers that people have experienced in their past. So it's rather a sequence than a one-time event. So a better title would probably have been Dealing with the Past and the Present to Create a Future. And then the next thing I was struggling with was to decide on what I should focus.
because I thought, well, all those people gathered here in these 2 days, they already doing it. They already do mental health and psychosocial support. Most of you probably know, perhaps much better than I do, the wounds caused by violence, by loss and traumatic experiences. And you've found exceptional and very creative ways to help people to heal and to grow, despite the nightmares that they faced in the past and sadly also sometimes face in the present. So nevertheless, next slide, please. What is the core idea of mental health and psychosocial support in GIZ? I think the core idea is really to empathize that to survive and to live with huge challenges, humans need social support, that is physical security, employment, education, perspectives, but they also need psychological or psychosocial support to deal with the wounds I just mentioned in their minds. So health and well-being is only possible if stability for people is supported in the social areas of human life and in the psychological or psychosocial areas of human life. And they are interdependent, you cannot separate them. And I think that many of you are either explicitly or intuitively supporting those two sides of a coin already. GIZ and Development Cooperation has very long-standing experience in supporting people in their social needs via employment promotion programs, access to education programs, cash for work programs. But in the last years, this inseparable psychological or psychosocial part of human development and growth has become a topic of more and more importance. So what are the key elements of MHPSS in GIZ? For this answer, I would like to ask you a question. I would like you to remember the last time that you felt very desperate or sad, perhaps helpless or hopeless. And I think probably that for most of us, experiences of moments of anxiety and desperation were real at some stage during the last year of pandemic. And now I would like you to think for a second what helped you in these very difficult moments. What did you do when you felt like this, when you were facing this very difficult situation? And when did you perhaps feel a bit better, and why? And it is so sad that I cannot see your faces and I cannot hear your voices, and we cannot exchange in live about, what you would think and about the strategies that you applied in moments of desperation. But let me assume, or I'm pretty sure that some of the strategies that you chose included probably to connect to the people you love and you trust, to connect to your family and your friends, and to look for support and exchange with them, or to go to a place where you feel safe and comfortable, in your room, in a park, wherever is a place that you can feel safe and calm. And maybe strategies also involve sports or something that help you to calm down your body and to, situate your body somehow in the very moment, to take distance to these troubling thoughts that kept you busy. And maybe also you could remember in these moments how in the past you have handled difficult situations and how strong you have been in other difficult situations, in other moments of desperation. And remembering your own strength might have also helped you to manage the moment that you faced in that situation. And in these strategies, you can see the basic human needs somehow. Next slide, please. The need for other human beings, for trust and connection, which is a very evolutionary need, you could say, as humans are herd animals.
They live in groups to protect each other, and when life becomes difficult or unsafe, they gang up, they come together. And the problem is that especially this need has been severely neglected for many people who have experienced violence, loss, and trauma, especially if it has been imposed by other human beings. For people who have experienced sometimes unimaginable violence, it is nearly impossible to trust others, while at the same time, this need for trust and protection is very urgent and unbearable. Another very basic need is the need for safety and a place to calm down your body and your mind, which for many people with a traumatic past and a traumatic present is non-existent. No place to hide, no place to feel safe. And this is why, a real feeling of safety and calmness is very difficult to reach for them. And it is sort of trickling into their bodies and into their minds. A constant stress level, a constant level of anxiety is changing body physics and mind functioning. And then there is this feeling to feel strong, or let's say at least in control. The feeling that you can influence things with your actions, or that you can change a situation through behaving somehow. And this is also something that has been lost to so many people who have experienced trauma. Because trauma is many times exactly this. It is an overwhelming experience of loss of control. So in conclusion, these are the key elements that shape the MHPSS approach of GIZ. Our project should support our beneficiaries to use these coping mechanisms that could help to deal with the effects of violence, loss, and destruction in their past and in their present, and to satisfy some of these basic psychological needs. Next slide, please. Therefore, we do not only need psychological expertise for our project, but also a certain attitude in our implementation, which considers all these diverse and ambivalent needs in people who have experienced severe suffering. The fundamental idea of development cooperation is that the people we work with, our beneficiaries, are our active partners, those in the driver's seat, to decide and to push their own development. People who have experienced trauma and are living in circumstances which sometimes seem unbearable and without any perspective, sometimes do not find the strength to actively engage and to use the opportunities available to develop, to grow, or even to survive. They might lack these traits of the ideal beneficiary, of being cooperative, enthusiastic, motivated in participating in projects and measures of development cooperation. So we have to consider in our measures that through the experiences of trauma, hopelessness, fear, and anger, people do not become necessarily enthusiastic about innovation, and they may not be able to trust and to participate from the very first moment. So dealing with the past and the present to create a future with MHPSS projects means that we do have to be very sensitive to the consequences of trauma and to the state of well-being that we found our beneficiaries in. And again, to design projects in a way that promote feelings of safety, of solidarity, of trust, and of empowerment. And this can be done in so many different ways. You can do that through specialized MHPSS projects that provide therapies and counseling which do not diagnose illness and treat with psychotropic drugs primarily, but strengthen patients in their coping capacities. Or you can do this through employment promotion projects that promote solidarity and trust among employees in working context. Or you can do that through education projects that strengthen stability and reliable relationships
between teachers and students. And you can do that, last but not least, and unfortunately, I think for our context in Turkey, very acute at the moment, through community projects that reduce hostility, prejudice, and discrimination, and that promote social cohesion or an atmosphere of side by side together. Next slide, please. So summing it up, GIZ MHPSS approach is emphasizing that more important than what we do is probably how we do it. And I think the initiatives gathered here are a wonderful inspiration of how it can be done, how we can help each other to deal with the past and the present to create a future side by side. Thank you very much. And this will be the last slide. Katarina Montens'e çok teşekkür ediyoruz bu konuşması için. Bunların hepsi aslında iç içe geçmiş alanlar. Yani travma tedavisinden bahsederken kültür sanat alanından, sahasından çok da uzakta olmuyoruz. Bu da aklımızın bir kenarında hep zaten. Şimdi ortak geleceğimiz atölyesine geçiyoruz. Daha doğrusu ortak geleceğimiz atölyesinin değerlendirme konuşmasına, değerlendirme buluşmasına. Biz bunu nasıl tasarladık? Nereden çıktı bu atölye? Biraz belki ondan bahsetmek icap ediyor. Yan yanayız programını oluştururken yan yanayız ve biz kimiz? Yani kim yan yanayız sorusunu sorduğumuzda böyle ilk baktığımızda aslında birinci çemberdeki bu alanda çalışan, kültür sanat alanında çalışan kurumları, inisiyatifleri, örgütleri gördük. Ve onların temsilcilerine bir çağrı gönderdik. Ama bir atölye olduğu için herkesle buluşma, herkesle konuşma diye bir iddiamız olmadı. Bir deneme zaten aslında. Böyle bir yola birlikte çıkabiliyor muyuz? Biraz ona bakma idi gayemiz. Bu atölyede şöyle soruları ele alalım dedik. Siz ne yapıyorsunuz? Kurumunuz ne yapıyor? Kültür sanat alanında mülteci kadınlarla bir arada nasıl çalışmalar yürütüyor? Biz tabii bu arada bu çalışmaların hep birlikte yürütülen çalışmalar olduğunu, yani tek yönlü bir ilişki değil burada. Bir arada yan yana ortak yürütülen çalışmalar olduğunu varsayarak hareket ediyoruz hepimiz. Bu projeleri bize anlatmalarını rica ettik ve biraz da karşılaştıkları engellerden bahsetmelerini. Ondan sonra da elbette ki birinci yılına girdiğinde özellikle pandemi döneminin bu çalışmalara nasıl ket vurduğunu ya da nasıl etkilediğini, hani nasıl etkilediğini derken bazen bilmiyorsunuz ve hani olumlu bir etkisi de ortaya çıkabiliyor. Tabii pandemi gibi bir şeyin olumlu etkileri üzerine konuşmak için çok erken. Yani belki aradan bir asır falan geçmesi gerekiyor öyle bir şeyden bahsetmek için. Hatta o bile mümkün değil ama hani ister istemez o hadise nasıl etkiledi her iki anlamda da onu bize anlatmalarını rica ettik atölyede bu kurumların temsilcilerinin ve inisiyatiflerin. Ve diğer mevzu birlikte çalıştığınız kadınlarla irtibatınızı nasıl sürdürdünüz diye sorduk. Çünkü bu dijital bölünme denen şey ortaya çıkalı herhalde hani bu adınca bir terim olarak hayli uzun zaman oldu. Daha doğrusu internetin hayatlarımıza girişi ve hayatlarımızın içine, damarlarımıza doğru yayılışıyla birlikte oldu ama asla ve asla eski bir mevzu değil. Dünyanın kuzey yarımküresi ve güney yarımküresi arasındaki dijital bölünme hala çok daha büyük bir şiddetle bahsettiğimiz bir şey. Fakat aynı zamanda başka dijital bölünmeler de var. Yani erkeklerle kadınlar arasındaki dijital bölünmeler var. Mülteciler ve mülteci olmayanlar, göçmen henüz göçmemişler arasında dijital bölünmeler var. Bu durumdan yola çıkarak irtibatınız nasıldı birlikte çalıştığınız kadınlarla diye sorduk. Hani çünkü çok küçük bir çevre dışında hiç kimseyle yüz yüze görüşmediğimiz bir kapanma dönemi atlattık. Tabii yine çalışanların aslında bir tür mecbur bırakıldığı işlerine gitmeye. Bu da işin bir boyutu mesela.
Bir diğer soru da kültür sanat alanında mülteci kadınların daha fazla varlık göstermesi için ne yapabiliriz? Çünkü biraz fazlaca dar çevrelerde kalıyor. Yani bazen evet görünür oluyor ama genelde dar çevrelerde kalıyor bu kültür sanat etkinliklerinin duyurusu. Çok sınırlı bir kitleye ulaşabiliyor. Hitap ediyor demiyorum yani aslında herkese hitap ediyor ama sınırlı kitleye ancak ulaşabiliyor bunun sesi. Ve son olarak da acaba önümüzdeki dönemde yine bir araya gelmeyi düşünsek kimler bu buluşmada olmalı, bunun hakkında ne düşünürsünüz dedik. Bir de dedik Türkiye'nin mevcut koşulları düşünüldüğünde sizce en eksik kalan nedir? Nasıl bir proje yapmak gerekir? Veya her şey çok iyi olsaydı ki öyle bir şey yok. Bunu kabul ediyoruz zaten. Hani koşullar daha ideal olsaydı nasıl bir proje yapmak icap ederdi? Nasıl bir projenin yapılmasını isterdiniz gibi bir soru sorduk. Biz bu buluşmada bir araya geldikten sonra kalabalıkça da bir ekip bir araya geldik. Aslında baktık ki bu soruların çok az kısmına yanıt verebildik. Çünkü biz aslında uzunca atölye boyunca kimlerin ne yaptığını dinledik ve nasıl engellerle karşılaştığını dinledik. Aslında bu genel manzarayı görmek açısından çok kıymetli bir şeydi. Çünkü pandemi sebebiyle de kapandığımızı varsayarsanız kimler nerede ne yaptı? Hani hem bir yandan böyle bir tuşa basarak görüyoruz gibi gelse de öyle değil. Yani bizim fısıltı gazetemiz, kulaktan kulağa ilettiğimiz bilgiler bir tuşa basıp karşımıza çıkanlardan çok daha etkili her zaman. Öyle bir tarafı var. Ya da ikisinin el ele gittiğini söyleyelim. İşte bu atölyeyi yapmamızın yani buluştuğumuzda tekrar onu şey yaptık hepimiz hani yaşadık hissettik. Temel sebeplerinden bir tanesi de kültür sanat üzerine yani daha doğrusu bir arada yaşam arzusunun kültür sanat açısından ne ifade ettiği yani daha doğrusu bir arada yaşam arzusunun gerçekleştirilmesi için kültür sanatın nasıl bir role sahip olduğu üzerine düşünmekti. Yani çünkü artık ortak politikalar geliştirmemizin vakti geldi. Biz inanıyoruz ortak politika geliştirmenin önemine. Bu yüzden de buluştuk. Ve bu ortak politikaları geliştirirken de hani sadece buradaki mültecilerin hayatında bir değişiklik yapalım gibi bir şeyden değil yola çıkışımız. Aynı zamanda kendimiz de dönüşmek için yani çünkü sahada çalışanlar diyeceğim tırnak içinde bilirler. Bu işlere girdiğinizde kendiniz de dönüşürsünüz. Kendiniz de fark etmeksizin daha farklı bakmaya başlarsınız olaylara. İşte yaklaşımınız gelişir, değişir. Ve bu da aslında o ortak politikanın bir haritası gibi bir yandan baktığınızda. E, Böyle bir derdimiz de vardı. E, Dün aslında Pınar Öğünç bir konuşmasında henüz göç etmemişlerden ve göç etmişlerden bahsetti ve dedi ki göç etmişlerde çok kadim bir bilgi var göç etmeye dair. Ve bizim o bilgiyi almamız gerekiyor. Yani onların bize o bilgiyi vermesi adeta bir ilk yardım gibi hem de vermesi gerekiyor dedi. Yani bu ilk yardımın daha büyük bir nosyon olduğunu düşünürsek kültür sanat politikası da bunun içindeki şeylerden bir tanesi aslında, kısımlardan bir tanesi öyle baktığımızda. Dediğim gibi buluşmada herkes yaptığı işleri anlattı ve şöyle bir şey vardı ki yani baktık ki aslında herkes her şeyi %100 bilmiyor. Yani birbirinin aynı alanda çalışıp aynı alanda aynı şey için mücadele edip birbirinin yaptığı işten haberdar olmayanlar var. Bu arada yani bayağı ciddi bir külliyat oluşmuş durumda aslında. İşte ne kadar zamandır aslında 10 yıldan beridir işte Türkiye'deki mülteci nüfusu artıyor ki öncesi de var. Ama daha önce transit bir ülkeyken şimdi mültecilerin kaldığı da bir ülke oldu ki yani mülteciler diyoruz ama mültecilik statüsünü de almıyorlar Türkiye'de. Geçici koruma statüsünden yararlanıyorlar. Sadece Suriyeliler çünkü
Türkiye'de ancak batıdan gelenler mültecilik statüsü alabiliyor. Doğudan gelenler geçici sığınmacı statüsüne sahip oluyor. Ama biz burada hukuki statülerden bahsetmiyoruz. Gelenler dediğim gibi bir an kayboldum. Pardon, affedersiniz. Şu an bir salonda olsaydık muhtemelen bana gülümseyen ve beni rahatlatanlar olacaktı ama bir salonda olmadığımız için onu da yapamıyoruz. Tek başıma bir odada konuşuyorum çünkü. Bu yapılan çalışmalardan bahsediyordum aslında. Yani buraya mültecilerin daha fazla burada yaşam kurmak üzere gelmeye başlamasından bu yana işte ortak dergiler, festivaller, korolar, mutfak atölyeler ve daha akla gelip gelmeyecek bir sürü çalışma, ortak yazı atölyesi, şiir atölyeleri, bir sürü böyle çalışma var. Bu arada siz de konuşmaları dinlerken, bu kurumların ve inisiyatiflerin temsilcilerinin konuşmalarını dinlerken bir yandan chat kısmında, onu da uyarayım, ekranınızın altındaki düğmelerden bir tanesi chat. O chat kısmını açarsanız yazılanları görürsünüz. O kurumların yaptıkları işleri göreceksiniz. Yani böyle ana temel başlıklar halinde birkaç örnek hazırlamalarını rica ettik bugün için. Chat'te o örnekleri dinleyeceğiz. Örnekleri okuyacağız. İşte kopyalayabilirsiniz, daha sonra bakabilirsiniz. Böyle bir atölye yoluna girdik. Şimdi bu atölyenin aslında bir tür ikinci roundu gibi olacak bu. Konuştuklarımız ve konuşamadıklarımız nelerdi diye bunun üzerine düşününce biz de rica ettik atölyeye katılanlardan. Bu oturumda Yan Yanayız programının ikinci gününün ikinci oturumunda bu atölyeye dair izlenimlerini bizimle paylaşmalarını ve neleri eksik gördüklerini söylemelerini rica ettik. Şimdi ben artık lafı fazla uzatmadan bu atölyeye katılan kadınlara söz vermek istiyorum. İlk sırada Beraberce Derneği'nden Berfin Azdal var. Berfin Azdal'ı sahneye davet ediyorum diyeyim. Teşekkürler Çiğdem. Herkese merhaba. Ben öncelikle sevgili Çiğdem Öztürk'e İstanbul Bienali'ne ve GIZ'e bu organizasyon için teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle de Beraberce Derneği'nin ve Göçmen Harfler kitabının yazarları Beyan Aghan'ın, Faten Sarraj'ın, Hüda Hilal'in, Jut Cezbe'nin, Nesrin Sabir'in, Randa Kavşe'nin, Raşa Sarraj'ın, Rutana Ebu Kalem'in, Süheyr Yakin'in ve Suzan Abdülkarim'in barış ve dayanışma dolu selamlarını paylaşmak istiyorum bugüne özel. Biz Beraberce Derneği'nde barış ve diyalog kültürünün yaygınlaşması için çeşitli topluluklarla çalışan bir yetişkin eğitim kurumu olarak tanımlıyoruz kendimizi. Göçmen Harfler Yazı Atölyesi ve bu atölyenin bir çıktısı olarak bu kitap Arapça, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış. Göçmen Harfler, Birlikte Yaşam Festivalleri, Halk Tercümanları Eğitim Programı, Öğretmen ve Kamu Destek Programı, Kırkayak Kültür tarafından düzenlenen Zeugma Film Festivali'nin desteklenmesi, Beraberce'nin göç alanında yürüttüğü çalışmalardan bazıları. 10 Mart günü gerçekleşen atölye, her şeyden evvel hem bu çalışmaların görünür kılınması, hem de Türkiye'de göçmenlerle birlikte yaşam için çalışan kurum ve inisiyatiflerle karşılaşma alanı yaratma anlamında çok kıymetliydi, umut vericiydi. Ben hem Beraberce'nin göç alanındaki tecrübelerini hem de 10 Mart günü gerçekleşen atölyeye dair gözlemlerime ilişkin şunları söylemek istiyorum. Bir takım sorular aslında paylaşmak istiyorum. Birlikte yaşam pandemiyle ya da pandemisiz öznelerin yokluğunda ya da sessizliğinde mümkün olabilir mi? 10 Mart atölyesinde böylesine az sayıda sanıyorum tek bir katılımcı göçmen kadının sesini duymuş olmamız bize ne ifade ediyor, ne söylüyor? Sivil toplum kuruluşları toplumsal birlikte yaşam iddialarını iç yapılarına ve çalışmalarına neden yansıtabilmiş durumda?
Göçmen kadınlar ve genel olarak göçmenlerle eşit ve liyakate dayalı çalışabiliyor muyuz sahiden? Yoksa birlikte yaşamak istediğimiz göçmen kadınları ya da genel olarak göçmen arkadaşlarımızda mesleki deneyimleri, eğitimleri ve yetenekleri görülmeksizin yalnızca tercümanlar olarak mı görüyoruz ya başkaca pozisyonlar? Yine atölyede göçmenlerle birlikte gerçekleştirilen çalışmalarda dil meselesi ya da dil bariyeri çok sık anıldı. Peki bu meselede sivil toplum olarak bizlere nasıl görevler düşüyor? Biz bu bariyere nasıl yaklaşıyoruz? Mesela başka dilleri öğrenmek veya yaşatmak konusunda sorumluluk alıyor muyuz? Yoksa yalnızca göçmenlerin mi iyi bir Türkçe ile kendilerini ifade etmelerini bekliyoruz? Ne yapabiliriz buna dair? Nasıl arama mekanizmalar kurabiliriz? Bu mekanizmaları nasıl güçlendirebiliriz? Bir de anı paylaşmak istiyorum. Biz bu Göçmen Harfler kitabının lansmanını yapacağımız dönemde lansmanda sahne alması için İstanbul'da yaşayan Suriyeli kadın müzisyenlere ulaşmakta çok zorluk çekmiştik. Kendisi de şu an aramızda sevgili Evrim Hikmet Öğüt hem bir hoca hem de bir yol arkadaşı olarak her zaman destekçimizde. Onunla gerçekleştirdiğimiz bir telefon konuşmasını hatırlıyorum ve oradan aslında şu duyguyu hala taşıyorum. Birlikte yaşam fikrimizi göçmenlerle eşit düzlemde paylaşabiliyor muyuz? Yani bu iştirak gören bir fikir mi hakikaten? Kültür sanat alanındaki göçmenler artık bu topraklarda değiller mi? Eğer böyleyse bunun sebebi ne? Ya da özellikle göçmen kadınlar Türkiye'de olsalar da kültür sanata dair çalışmalarını kamusal alanda mı icra etmiyorlar? Eğer böyleyse ne yapabiliriz? Bu soruları aslında geleceği birlikte kurmak derdimiz de geçmişle ve bugünle yüzleşme adına kolaylaştırıcı olması amacıyla paylaşıyorum. Çok uzatmayacağım. 8 Mart vesilesiyle düzenlenmiş olan bu programa emek veren Çiğdem'e, Bienal ekibine, İKSV'ye ve Cihazet'e tekrar teşekkürler. 10 Mart'taki buluşma tüm bu soruların yanında özellikle kadınların, kadın artıların birlikte yaşamın inşası için verdikleri emekleri buluşturması sebebiyle çok etkiliydi. Teşekkür ederim. Berfin, biz teşekkür ederiz. Bazen böyle aksamalar oluyor Zoom üzerinden yayın yaparken. Televizyondaki kadar hızlı bir ritim olamıyor. Çok teşekkürler. Çok kıymetli noktaları vurguladın. Aslında benim de aklımda kalan temel şeyler bunlar oldu atölyeden sonra. Şimdi uzunca bir dönem mültecilerle birlikte, mülteci kadınlarla birlikte çalışma deneyimine sahip İnci Bacacı'yı davet edeceğim. İnci Bacacı'nın atölye hakkındaki izlenimi, neleri eksik gördüğü üzerine konuşacağız, dinleyeceğiz İnci Bacacı'yı. Buyurun İnci. Teşekkür ederim Çiğdem. Herkese merhaba. KADA 99 Marmara depreminin hemen ardından İstanbul'da buluşan kadınların oluşturduğu bir dayanışma grubu olarak doğmuştu. Kısa sürede toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çok yönlü çalışan bir kadın örgütüne dönüştü. O zamandan beri cinsiyete dayalı şiddete karşı korunma, şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi, ekonomik olanaklara erişimin desteklenmesinin yanı sıra güçlendirme amaçlı ayrımcılık ve beden sanat atölyeleriyle de Türkiye'li ve çoklu ayrımcılığa maruz kalan göçmen kadınlarla bir arada çalışmakta. Saha ofisimize geniş kapasiteli tekstil, tasarım ve etkinlik atölyeleri pandemi nedeniyle verimli bir şekilde kullanamıyoruz maalesef. Orada kadınlarla üretmeyi çok istiyoruz. Kapılarımız tüm kadınlara açık. Burada Türkiye'li ve mülteci kadınlarla birlikte üretim yaparken yukarıdan bir model empoze etmek yerine arzu edilen ve ihtiyaç duyulan bir kolektifler sistemi içinde alternatifleri modellemek için bir zemin oluşturuyoruz. Ürün tasarlamak hedefli değil, hayatımızı tasarlamak çizgisindeki sonuçları çok daha önemsiyoruz. Pek çok alanda olduğu gibi sanatın ve tasarımın da erkek hegemonyasından çıkması dileğiyle küçük adımlar atıyoruz. Bunun için her türlü malzemeyi kültür sanat alanının pek çok disiplinini bir arada kullanıyoruz. Toplumsal cinsiyet odaklı güçlenme eğitimlerini kadınların sıkılmayacakları, kolay dahil olabilecekleri yöntemlerle harmanlamayı çok önemsiyoruz.
Yaratıcı dramadan yararlandığımız çeşitli oyunlar ve fiziksel objelerle birleştirdiğimiz interaktif eğitim modülleri geliştirdik. Pandemi nedeniyle uygulanmasına maalesef ara verdik ama normalleşmeye geçtiğimizde devam edeceğiz. KADAV olarak sosyal uyumu tek taraflı olarak ele almıyor. Öncelikli olarak Türkiye'li kadınlarla ayrımcılığı sorguladıkları atölyeler uyguluyoruz. Pandemiden önce İBB ile 4 liseden merkezinde gerçekleştirdiğimiz ayrımcılık atölyelerini bu yıl 19 merkezde uygulamayı planlıyoruz. Dans Umurumda adını verdiğimiz bu çalışma video temelli öğrenmeye dayanan ve destekleyici etkinlikler vasıtasıyla herhangi bir öğrenme ortamında katılımcıların çok katmanlı kültürel mirasları üzerinde düşünmeye, birbirleriyle dans ve şarkılar paylaşmayı, birbirinden öğrenmeyi teşvik eden formal olmayan bir eğitim planı. Bunun yanı sıra 8 Mart'ta 2. sayısını çıkarttığımız Türkçe ve Arapça bir kadın dergisi yayınlıyoruz. Her şeyin elektronik ortamda üretildiği bu zamanda basılı bir yayınla kadınlara ulaşmayı seçtik. Her iki dilde içeren yazarları, çizerleri ve fotoğraflayanları arasında Suriyeli kadınların da yer aldığı bu yayın çok büyük ilgi gördü ve benimsendi. Yazıp çizmek ve resimlerini göndermek isteyen herkesi bekliyoruz. Dergimizin adı Mor Ahval, linki paylaşacak arkadaşlar. Dil bariyeri meselesinde biz yaratıcı dramadan faydalanarak konuşma atölyeleri gerçekleştiriyoruz. Sürekli ilişkide olduğumuz mülteci kadınlarla bir ölçüde bu sayede iletişim kurabiliyoruz ama tercüman aracılığıyla iletişim kurmak zorunda kalıyoruz çoğunlukla. Dil engeline şimdi bir de internet erişimi sıkıntısı da eklenmiş oldu. Tercüme internet ortamında geçirilen süreyi haliyle uzatıyor, zorlaştırıyor. Kadınların önceliği zaten interneti çocukların eğitiminde kullanmak. Pandemide internete kısıtlı erişimin her alanda fırsat eşitliğinin önünde daha ciddi bir engel olduğunu gördüm bu atölyede. Önümüzdeki yıllarda geçmiş deneyimlerden beslenerek günümüzün aciliyetini hedefleyen ve kadınların güçlenmesine yönelik entegre bir mekanizma öngören daha somut, kapsamlı projelerle çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Bunun için çeşitli çalışmalarımız ve hazırlıklarımız var ve farklı bileşenlerle ortaklaşmaya, paylaşmaya hazırız. Bizi birleştiren şeyler ayıran şeylerden daha fazladır diyorum ve organizasyonda emeği geçenleri, bizi bir araya getirenlere ve umut dolduranlara çok teşekkür ediyorum. İnci, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. KADAV'ın değerli çalışmalarını biz de uzun zamandan beri takip ediyoruz. Bu kadınların özellikle internet konusundaki kısıtlama dolayısıyla dijital bölünmenin avantajsız diğer tarafında kalmış olması meselesi sanıyorum ki bundan sonra da üzerine en çok düşüneceğimiz konulardan bir tanesi olacak. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun konuşmanız için. Şimdi Konak Belediyesi Kent Konseyi Mülteci Meclisi'nden Ezgi Baltalı'yı davet edeceğim konuşmak üzere. Ezgi burada değil mi? Buradaydı ama sanıyorum bir problem oldu. İnternet bağlantısında da sorun olabiliyor. O zaman yine İzmir'den fazla uzaklaşmayalım madem. İzmir'den Halkların Köprüsü Derneği'nden Ceren Biröz'ü davet edeceğim. Halkların Köprüsü Derneği İzmir'de mültecilerle birlikte sahada diyeyim en çok çalışan örgütlerden biri. Bir film festivali de var düzenledikleri ve başka bir sürü çalışmaları var. Şimdi sözü Ceren Biröz'e bırakıyorum. Hemen bir linki göndereyim size bakmak isteyenler için. Bir saniye. Evet, geldim. Öncelikle herkese merhaba. Ben Halkların Köprüsü Derneği'nden Ceren. Bir festival düzenledik 1-2 sene önce. Birincisini yapmıştık ama maalesef pandemi dolayısıyla devam edemedik. Yani devam ediyoruz tabii ki ama sanal ortama geçmek istemediğimiz için biraz bu pandeminin aslında dönüşmesini ya da daha uyumlanmayı bekliyoruz sanırım.
Detayları buradan bulabilirsiniz. Sadece kadınlara yönelik bir çalışma değil ama benim dernek içinde yapılan en sevdiğim sanat ve kültür etkinliği. Açıkçası çok fazla insana ulaşabilmek, konuk alabilmek, aynı zamanda o empati duygusunu uyandırabilmek adına çok kıymetli buluyorum. Hemen şöyle kısaca bir Halkların Köprüsü'nden de bahsetmek istiyorum. Halkların Köprüsü Derneği yasal olarak halklar arası eşitlik, adalet ve özgürlük temelinde kamusal dostluk ve dayanışmak üzerine kurulan bir dernek. Bir sivil toplum örgütünden daha çok bir dayanışma grubu olarak tanımlıyoruz biz kendimizi. Gönüllülükle, çıkar beklemeden ortaya koyduğumuz kolektif emek ile toplumdaki birbirinden nefretin, korkunun ve yalnızlaşmanın üstesinden gelmeyi, çatışmayı gütmeyen, ötekine karşı konumlanmayan dostça bir siyaseti, dostça bir yaşamı, kamusal dostluğu yaşatmaya çalışıyoruz. Ve bunları yaparken tabii ki çok fazla saha çalışmamız oluyor. Çiğdem'in de dediği gibi biz daha çok sahadayız. Her pazartesi günü gündemimiz olur. Problemleri hemen çok üzerine yani tabii ki konuşarak ama hemen çözmeye dayanıklı bir sistemimiz var. Tabii ki bunun yanı sıra çok fazla da etkinliğimiz oluyor. Kültür ve sanat adına. Fakat tabii ki bu pandemiyle birlikte inanılmaz yani hala iletişimlerimizi çalıştığımız ailelerle devam ettirerek yani çok kısıtlı görüşerek daha çok telefon üzerinden iletişimimizi devam ettiriyoruz ama tabii ki dil önemli bir problem. Herkesin internete ulaşımı olmuyor maalesef. O yüzden hani pandeminin bize bu anlamda biraz etkilediğini söylemem lazım. Özellikle zaten zor şartlarda yaşayan kesimin pandemiyle birlikte daha çok zorlanması bizi tabii etti yani daha çok ihtiyaç karşılamak, barınma, giyinme, işte gıda, daha hayati ihtiyaçlara yöneldik ve sanat, kültür çalışmaları birazcık geri planda kalmak durumunda kaldı. Ama şunu söylemek istiyorum, özellikle bu geçenki toplantıdan sonra da yani benim böyle kısaca değerlendirmem gerekirse benim için inanılmaz verimli bir toplantıydı. İnanılmaz güzel bir deneyimdi. Burada sizlerle olmak, sizleri dinlemek bana inanılmaz ilham oldu. Nasıl dijitalleşmeye daha uyum sağlayabiliriz ve bu platformda neler yapabiliriz de doğru çok fazla da fikir edindim aslında. Şimdi yarın çok sabırsızlanıyorum pazartesi günü dernek toplantısında hem o fikirleri paylaşmak hem de bunu değerlendirmek adına bu etkinliği. Bu anlamda herkese, burada bütün katılımcılara çok teşekkür ederim. Bu platformu da yaratan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmaz verimli ve güzel bir deneyimdi. Hepiniz muazzam kadınlarsınız ve ufkumu genişlettiniz gerçekten. Burada sizlerle bu deneyimi paylaşmak da çok güzel oldu benim için. O yüzden herkese teşekkür ederim. Burada bitiriyorum söylemlerimi. Ceren, çok teşekkürler. Aslında bir yandan istiyoruz ki çuvaldızı kendimize de batıralım. Ama hakikaten atölyede tahmin ediyorum ki hepimiz öyle bir güç hissettik ki zaten 8 Mart'ın 2 gün sonrasıydı. Hani 8 Mart'ın bizi mutlu eden coşkusu, her tarafta büyük coşkuyla kutlanması da bizi ayrıca yükselttiği için atölyeyle birlikte tahmin ediyorum hani o örgütlülüğü, o ağı da tekrar görünce daha da bir mutlu olduk. Şimdi Damla Deniz Cengiz'i davet edeceğim. Gaziantep, Antep'ten Kırkayak Kültür Mutfak adına konuşacak Deniz. Bu alanda çalışanların adını çok bildiği, hep duyduğu Kırkayak, mültecilerle özellikle çalışmalar yürütüyor ve mutfakta aslında bir tür içinden yani boynuz kulağa geçmiş gibi bir şey, değil mi? Öyle diyebilir miyiz bilmiyorum ama bu noktada atölyeden izlenimlerinizi dinlemek üzere sözü size veriyorum Deniz.
Öncelikle çok teşekkürler böyle bir alan sağladığınız için hem hani genelinde kadınlara hem de bize. Ee, Ben çok kısa bir Kırkayak'ın yaptığı çalışmalardan, mutfak matbaa çalışmasından bahsedeceğim. Çok fazla detaya girmeden ardından da bu toplantıda aslında nerede duruyoruz ve izlenimlerimizi söylemek istiyorum. Öncelikle senin de dediğin gibi o 8 Mart'ın coşkusunu devam ettirebilmek, farklı kadın örgütleriyle veya kadınları odağına alan, toplumsal cinsiyeti odağına alan örgütlerle bir araya gelmek bizim için çok mutluluk verici. O coşkuyu devam ettirmemizi sağladı. Biz 40 Eylül olarak 2011 yılında ve ilk başta kentin öznesi haline gelmesiyle, kentte görünürlüğünün artmasıyla birlikte de bütün çalışmalarımızı entegre ettik. Biz aslında yani mülteci, göçmen ve kusura bakmayın herhalde internette bir şey oldu. Biz hemşerilerimiz olarak gördük ve hani komşuluk zemininde bir araya gelme alanları üretmeye çalıştık. Yaptığımız kültür sanat çalışmaları da Mutfak Matbaa Kadın Atölyesi de bu bir araya gelme alanlarını, eşit bir zeminde bir araya gelme alanlarını yükseltmek üzerineydi. Tabii kültür sanatın biraz daha merkeziyetçi bir algısı na da alternatif olarak geleneksellik üzerinden inşa olmayan bir yerellik de üretmeye çalıştık. Yerelin sesini, öznenin sesini mümkün olduğunca kamusal alana taşımaya çalıştık. Dolayısıyla pandemi gözünden baktığımızda da bu ilk etapta biraz zorlayıcı da olsa bazı avantajları ve dezavantajları ile birlikte geldi. Bir yandan mekansal sınırların önünü açmış olduk. Aslında o alana özneyi daha rahat dahil edebildik. Yani o dijital imkanların kısıtlılığı sebebiyle birçok kadın, birçok özne o alanlara giremiyor haldeydi. Biz de bunu aşmak için aslında çalışmalar yürüttük. Birebir kadınların, öznelerin sesini o alana taşımak hedefini güttük. Bu atölyedeki izlenimlerimize gelecek olursak tekrar dediğim gibi hani çok teşekkür ediyoruz böyle bir alan açtığı için ama Çiğdem'in de dillendirdiği gibi bu sadece bir giriş özelliği taşıyabildi. Aslında bizim anlatmaya ve dinlemeye çok ihtiyacımız varmış. En çok bu atölyelerde bu ortaya çıktı. Diliyoruz ki ilerleyen süreçte bu tarihlerin devam edip de biraz daha eşit bir araya gelebileceğimiz, birlikte üretebileceğimiz, dayanışma içine girebileceğimiz işbirlikleri ortaya, biraz daha paylaşım alanları ortaya çıkar. Birbirimizden diliyoruz ki öğrenebiliriz. Berfi'nin ve sizin de yükselttiğiniz sorular bence çok önemli. Zaten atölyedeki önemli konulardan biri de özneler hakkında konuşmak yerine aslında onlara alan açmak üzerineydi. Gerçekten bu odağa alınması gereken çok önemli bir sorun. Bunun bir yandan doğalında gelişecek ama bir yandan da önem verilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Ve bu kaygıyı diğer arkadaşlarımızın da taşıması, diğer mücadele ortaklarımızın da taşıması bizim için de umut vericiydi. Diliyoruz bu tarz çalışmaların devamı gelir diyelim. Deniz, çok teşekkür ederiz. Sizin tecrübeniz de ayrıca kıymetli çünkü komşuluk öğrenmek açısından oraya da odaklandığınız için bize de anlatacağınız çok fazla şey var. Yani Antep çünkü en çok mültecinin olduğu, yaşadığı kentlerden bir tanesi. Diğerleriyle kıyasladığımızda hatta belki bilmiyorum en çok mültecinin yaşadığı kent. Yerleşik olarak diyeyim, Kamusal alan yerleştirilmiş kullanımları, olarak evet. değil, yerleşik olarak, evet, evet. Aha. Onun için sizin tecrübeleriniz de herkesin tecrübelerinin birbirine ışık tutması gibi çok kıymetli. Çok teşekkürler. Şimdi Dilara Gök anlatacak. Ona sözü vereceğiz. Konfliktus'tan.
aslında doğrudan kültür sanat alanında çalışmıyor olsa da tahmin ediyorum atölyenin ardından ya acaba biz kültür sanat alanında da çalışıyor olabilir miyiz diye bir soru işareti düşmüş olabilir akıllarına. Çünkü biz biraz öyle geniş bir perspektifle de bakmaya çalıştık. Sözü Dilara'ya bırakıyorum. Buyurun Dilara. Çok teşekkürler Çiğdem. Haklısın. Güzel de bir giriş oldu bizimle ilgili. Biraz aslında kendimi tanıtırken ben de bu meseleden bahsetmek istiyorum. İsmim Dilara Gök. Aslında Kadınlar Günü'nde farklı deneyimleri içeren böyle bir grupla bizi bir araya getirdiği için GIZ'e ve İKSV'ye çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biraz Konfiktus'tan bahsetmem de gerekirse, Konfiktus aslında uyuşmazlık çözümü ve analizi alanında eğitim ve danışmanlık çalışmaları yürüten İstanbul'da bulunan bir kurum ve ben de onun hem kurucu ortağı hem de eğitmenlerinden biriyim. Sosyal uyum çalışmalarına 2016 yılından başladık. O süreçten beri aktif olarak yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparken aslında sosyal uyum süreçlerine biraz uyuşmazlık çözüm perspektifinden bakarak Suriyeli ve Türkiye'li grupları yaşadıkları ortamdaki sorunlara barışçıl müdahaleler geliştirmelerini desteklemek üzere, onları bu konuda güçlendirmek üzere aslında eğitim çalışmaları geliştiriyoruz ve uygulamalar yapıyoruz. Ve bu kapsamda sadece kadınlarla değil, Türkiye'li ve Suriyeli gençlerle, yetişkinlerle, farklı meslek gruplarıyla ve farklı cinsiyet kimlikleriyle karma bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda da Türkiye'de birçok uluslararası kuruluş ve yerel sivil toplum örgütleriyle aslında çalışmalar gerçekleştirdik. Özellikle göçün yoğun olarak bulunduğu bölgelerde. Çiğdem'in de bahsettiği gibi biz doğrudan kültür ve sanat alanında çalışmıyoruz. Ancak eğitimlerimizi uygularken yaratıcı drama aktivitelerinden ve simülasyon uygulamalarından çok fazla yararlanıyoruz. Yaptığımız atölyede de zaten bu uygulamaları gerçekleştiren birçok kurum olduğunu gördük. Bundan çok memnun olduk. Bunun etkilerini konuşma fırsatımız oldu. Biz de aynı şekilde özellikle Türkiye'li ve Suriyeli gruplarla çalışırken yaratıcı drama aktivitelerinin bizi güçlendirdiğini ve bu grupların kendi aralarındaki temasını arttırdığını gözlemliyoruz. Özellikle dil bariyerinin ve kültürel farklılıkların birer engel olarak karşımızda bulunduğu durumlarda sözsüz iletişimi destekleyen, bedensel imgelemeyi ön plana çıkartan bu yöntemlerin öncelikle katılımcıların kendilerini ifade etme süreçlerini güçlendirdiği için aslında bizim için çok değerli ve etkili. Bunun altını çizebilirim. Bununla birlikte yaptığımız atölyede aslında katılım süreci, yani kadınların bu çalışmalara katılmasının sağlanması ve devamlılığının bizim için önemli bir konu ve aslında bazen de sorun olarak ortaya çıktığını konuşmuştuk. Biz aslında yani biz de aynı şekilde bu hassasiyetle ilerleyerek bu sorunları yaşamamak için eğitimlerimizin kurgusunu yaparken toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı olması amacıyla hareket ediyoruz. Eğitimin yerinin, saatinin belirlenmesinden, eğitimde uygulanacak oyunların planlanmasına kadar bu aslında hassasiyetle ilerletiliyor bizler için. Ve aynı zamanda aslında kadınların katılımı sürecini kadınlara danışarak ilerletmeye çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarını onlardan dinleyerek, anlayarak ilerletmeye çalışıyoruz. Bu biraz işimizi kolaylaştırıyor. Şimdiki durumda tabii ki pandemi, diğer arkadaşların da bahsettiği gibi ve atölyede de konuştuğumuz gibi pandemi biraz engel. Yani hem internete erişim konusunda hem internete katılım ortamının bütün kadınlar için aynı şekilde uygun olmayışıyla ilgili ve benzeri birçok süreç aslında bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Ve bahsettiğimiz aslında yaratıcı drama temelli aktivitelerin uygulanmasını da aynı şekilde engelliyor. Geçici bir süreç olarak düşünüyoruz ama tartışmaya ihtiyacı var. Bu grup bir araya gelmişken bu tartışmaları da sürdürecektir diye umut ediyorum. Bir çıkışı birlikte bulacağız diye umut ediyorum. Bununla birlikte artık tabii ki hani bu göç sürecinde acil durum artık yerini koruma ve birlikte yaşama vurgusuna bıraktı. Biz atölyede de biraz temel ihtiyaçlardan bahsetmiştik. Temel ihtiyaçların daha çok öne çıktığından bahsetmiştik. Bizim de sahada aslında gözlemlerimizde özellikle Suriyeli ve Türkiye yetişkin kadınlar arasında mesleki eğitim isteğinin ve ihtiyacının çok fazla öne çıktığını gözlemliyoruz. Bu da bir ihtiyaç ve ekonomik arka planı da olan haklı bir kaygı ve ihtiyaç.
Ancak biz bu eğitimleri, yani bu insanlar bu eğitimlere katılırken hala sosyal uyum vurgusunun olması gerektiğini, mesleki eğitim dahi olsa ve yaratıcı drama gibi sanat temelli aktivitelerin birer araç olarak kullanılması gerektiğini önemsiyoruz. Ve aslında burada uzun vadede kültür ve sanatı bu açıdan da nasıl kullanırız, daha efektif nasıl kullanabiliriz, bunu düşünmemizin yararlı olacağını düşünüyoruz. Öncelikle bu kadar farklı kurumun mültecilerle ilgili yaptığı bu çalışmalardan haberdar olmak güç oluyor. Sahada çalışmalara gömülmüşken birbirimizle iletişimimiz zorlaşıyor. Birbirimizden öğrenme sürecimiz biraz sekteye uğruyor. Bu bakımından da tam böyle 8 Mart haftasında böyle bir grubun bir araya gelmesini ve önümüzdeki dönemde de bir arada devam edecek olacağını düşünmek benim açımdan çok iyi geldi. Yapacağımız çalışmaları da güç vereceğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum şimdilik. Geri kalan süreçleri de eğer soru cevapta sorular gelirse daha detaylı bir şekilde aktarabiliriz diye düşünüyorum. Dilara, çok teşekkürler, çok sağ olun. Perspektiflerin nasıl kesişebileceği üzerine aslında çok önemli bir örnek sizin için de bizim için de. Çok teşekkür ederiz konuşmanız için. Biraz önce anons ettiğim Ezgi Baltalı internet problemini çözdü yine aramızda. Konak Belediyesi Kent Konseyi Mülteci Meclisi'nden Ezgi Baltalı'yı dinleyeceğiz. Aslında galiba batıda diyeyim, bir mülteci meclisi olarak kurulmuş bir kent konseyi çatısı altında ilk yapı, öyle değil mi? Ya da ilk demek her zaman belli sakıncaları barındırır, öyle demeyelim ama önemli ve takip ettiğimiz bir örnek diyelim. Buyurun, sözü size veriyorum Ezgi. Merhabalar herkese. Öncelikle bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkürler. Diğer arkadaşların da bahsettiği gibi 10 Mart'taki atölye bizim için çok faydalıydı. Bu alanda çalışan diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmek her zaman fayda sağlıyor. Biz sizin de söylediğiniz gibi Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi olarak Türkiye'de kurulmuş ilk mülteci meclisiyiz. Öncelikle amacımız aslında çalışma yürütürken kentteki, özellikle Konak bölgesindeki ve İzmir bölgesindeki kentte sürdürülen, özellikle yerel yönetimler tarafından sürdürülen pek çok çalışmaya mültecileri, mülteci kadınları ve çocukları da dahil edebilmek. Bu amaçla kurulduğumuzu söyleyebilirim. Yapımızda pek çok sivil toplum kuruluşu yer alıyor. Doğrudan mültecilerle çalışan sivil toplum kuruluşları olduğu gibi İzmir bölgesinde kadınlara yönelik, çocuklara yönelik pek çok çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları da var bünyemizde ve ortak çalışma yapmayı çok önemsiyoruz. Bu nedenle bu çalışmanın içerisinde olmak da bizim için çok faydalı. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Biz neler yapıyoruz? Özellikle kültür sanat alanında. Biraz önce söylediğim gibi İzmir genelinde düzenlenen kültür sanat etkinliklerine hem mülteci kadınlar hem de yerel kadınlarla birlikte katıldığımız etkinlikler düzenliyoruz zaman zaman. Bunu yaparken amacımız sosyal uyumu desteklemek. Mülteci kadınların veya yerel kadınların tanıştıkları, çeşitli paylaşımlarda bulundukları çalışmalar yapmak bu açıdan çok önemli. Bunun dışında bir takım önemli günlerde diyebilirim belki de. İşte 8 Mart gibi, Dünya Mülteciler Günü gibi, 20 Haziran gibi günlerde mülteci kadınların da var olduğu, mülteci kadınların da katılım gösterdiği, hatta etkinliği doğrudan düzenlediği bir takım çalışmalar yaptık zamana kadar. Örneğin 2 yıl önce Dünya Kadınlar Günü'nde 8 Mart etkinliğimizde mülteci şairlerin ve Türkiye'li kadın şairlerin katıldığı bir etkinlik düzenlemiştik. Yine geçtiğimiz yıl yapamadık pandemi nedeniyle ama ondan öncesinde Dünya Mülteciler Günü etkinliğimizde yine mülteci kadınların, mülteci şairlerin ve Türkiye'li şairlerin katıldığı ve müzik ekiplerinin, koroların katıldığı bir etkinlik düzenledik. Aynı zamanda kent genelinde mültecilerin, mülteci kadınların yaşadıkları sıkıntıları gündeme getirmek için de bir takım paneller, sempozyumlar düzenledik.
Çünkü bunların gündeme gelmesinin, görünür olmasının önemli olduğuna inanıyorum. Paydaşlarımızla birlikte bu açıdan pek çok çalışma yürüttüğünü söyleyebilirim. Biraz önce de söylediğim gibi 10 Mart'taki etkinlik bize çok şey kattı. Bu açıdan bu e, yani mülteci kadınlara yönelik çalışmalar sürdüren pek çok sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle de katıldık. Ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da varlığıyla büyüyeceğimize ve bu çalışmaların daha da kapsamının genişleyeceğine inanıyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Ezgi Baltalı. Çok sağ olun. Şimdi Derya Güçdemir'i dinleyeceğiz Recoded'dan. Yine doğrudan aslında kültür sanat alanında çalışmayan ama bizim çalışmalarını nasıl kültür sanata evriltiriz diye düşündüğümüz atölyede dinlerken kendisini Recoded'dan. Buyurun söz sizin Derya. Herkese merhaba. Ben Derya Güçdemir. Recoded'da program koordinatörü olarak çalışıyorum. Öncelikle biraz Recoded'ı ne yaptığımızı anlatmak ve sonrasında da atölye çalışmasındaki izlenimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Recoded, dijital işsizliklerle mücadele eden, kare amacı gütmeyen bir kuruluş. Çatışmadan etkilenen bölgelerde fırsatlara erişmekte güçlük çeken, ev sahibi ve mülteci olan birçok genç var. Biz de bu gençlerin dijital ekonomiye girişimci, geliştirici ve teknoloji lideri olarak katılabilmeleri için kariyer odaklı kodlama ve UX/UI tasarım eğitimleri veriyoruz. Türkiye'deki projemizin ismi Türkiye'deki gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak. Proje kapsamında verdiğimiz eğitimleri ekonomik fırsatların desteklenmesi programı kapsamında GIZ, Recoded'daki ekibimiz ve Impact Hub işbirliğiyle yürütmekteyiz. Ben öncelikle böyle keyifli bir çalıştayla bir araya gelmemize, çalışmalarımızı ve pandemi dönemindeki deneyimlerimizi paylaşmamıza olanak sağladığı için sevgili İKSV ve GIZ'e çok teşekkür ederim. Recoded'da biz pandemi boyunca eğitimlerimize ve program aktivitelerimize kesintisiz devam edebilmiş ve hatta bu süreci zaman zaman belki avantaja çevirebilmiş olsak da tabii ki bizim de yaşadığımız birçok zorluk vardı. Ve atölye çalışmasında aslında yaşadığımız zorlukların ortak olduğunu gördüm. Programdan mezun olan mülteci öğrencilerimizin çalışma izni alabilmesi, mülteci kadınlara ulaşmak ve programımıza katılımlarını sağlamak bunların başında geliyor. Bu sorunları yaşarken yalnız olmadığımızı görmek, zorlukların üstesinden birlikte gelebilmek adına beni çok yüreklendirdi. Benim için atölyeden kalan en güçlü imge temsil, farklı varoluşları nasıl sağlayabileceğimiz ve güven alanlarını nasıl sağlayabileceğimiz oldu. Bu Recoded'da bizim de üzerine çok fazla düşündüğümüz ve çalıştığımız bir konu. Bu konuyu Recoded'da nasıl ele aldığımızı paylaşarak biraz katkı sağlamak istiyorum. Her türlü ayrımcılığa ve istismara sıfır tolerans politikası oluşturduk. Programa katılan her öğrenci komünitemizin ilkelerine saygı göstereceğine dair bir taahhüt formu imzalamakta. Temsil konusunda ise her kadının ihtiyacı, becerileri, hassasiyeti, öncelikleri veya istekleri birbirinden çok farklı. Farklı varoluşları daha iyi anlayabilmek ve daha iyi destek sağlayabilmek için şu anda bir cevap mekanizması geliştirmeye çalışıyoruz Recoded'da. Buna ek olarak akıl sağlığı ve psikolojik destek ve aynı zamanda cinsel şiddet konusunda destek sağlayan organizasyon ve çok kıymetli inisiyatiflerle partnerlik geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bu çalışmaların güvenli alanı besleyeceğini ümit ediyoruz. Belki de bu noktada durayım. Tartışmanın ilerleyen kısmında sorulara göre tabii ki pandemi koşullarında da yaşayacağımızı, bir süre daha yaşayacağımızı düşünerek belki çalışma izni, mülteci kadınların internet erişimi ve irtibatımızı hangi yollarla sürdürdüğümüze değinirim. Son olarak tüm atölye çalışması katılımcılarına ve etkinlikte emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Derya biz teşekkür ederiz. Şimdi hanım Sultan Hatunoğlu Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nden
Kamerasında bir problem olduğunu söyledi de onun için durakladım. Burada evet. mı? Evet, herkese merhabalar. Kameram çatlak olduğu için görüntü çok kötü görünüyor sanırım. Görebiliyor musunuz beni? Açtım ama isterseniz... Biz sadece ses olarak da dinleyebiliriz. Tamam. Eğer isterseniz sizin açınızdan sorun değilse öyle yapalım. Sorun değil. Öncelikle herkese merhabalar. Tamam. Ben Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nde sosyal çalışmacı olarak görev yapıyorum. Biraz merkezden bahsedecek olursam eğer, Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi Adana'nın Seyhan bölgesinde kurulmuştur. Kadınların sosyal, ekonomik şartlarını güçlendirmek ve aynı zamanda psikolojik anlamda da iyi oluşlarına yönelik çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuş bir merkez. Aslında yeni de bir merkez, yani yaklaşık 3 yıl olacak. Adana'yı bilmeyenler için, Adana aslında iç savaştan öncesinde de farklı milletlerin bir arada yaşadığı bir şehir olsa da iç savaş sonrasında daha karışık bir hal almıştı. Bunun için daha barışçıl bir dile ihtiyacı olan bir bölge haline geldi. Ancak biz merkez olarak doğrudan kültür ve sanat odaklı çalışmıyoruz. Koruma odaklı ve mesleki eğitim odaklı çalışıyoruz. Ama biz merkez olarak bu çalışmaları yürütürken sanatı daha çok farklılığa olan önyargıları yıkmak ve daha barışçıl bir ortam sağlayarak uyumu arttırabilmek için kullanıyoruz. Çünkü sanatın iyileştiren bir yönü olduğuna inanıyoruz. Örneklerini merkezin Instagram ve web sitesinde bulabilirsiniz. Birazdan onları paylaşacağım burada. Dediğim gibi sanatın iyileştiren yönünü biz hem koruma çalışmalarında hem de mesleki eğitim sınıflarında kullanmaya çalışıyoruz. Pandemiye gelecek olursam eğer, aslında Adana pandemiyi çok yoğun ve sert geçiren bir şehirdi. Ancak pandemiyle birlikte fırsat eşitsizliğini daha net gördük. Bu eşitliği sağlamak kolay olmasa da en azından bize ulaşan hayatlarda bu açığı kapatmaya çalıştık. Pandemi süresince çalışmalara ara vermemeye çalıştık, gayret gösterdik. Ancak Adana'nın bu sıkıntılı durumundan dolayı, çünkü bütün mahalleler, yani öğrencilerin olduğu mahalleler, merkezin olduğu çevredeki birçok yer karantinadaydı uzun bir süre. Bundan dolayı biz aslında zorlandık. Eğitimlerimize online olarak devam ettik, ancak telefona, tablete, internete erişemeyen birçok kadın vardı. Biz kendi içimizde bu açığı kapatmaya çalıştık. Onun dışında aslında bizler gerçekten travma dolu hayatlara şahitlik ediyoruz. Ve zaman zaman bu şekilde bir araya gelmek kendi adıma bana çok iyi geliyor. Onun için 10 Mart'ta gerçekleşen toplantı ve dün katıldığımız program, bugünkü toplantı gerçekten benim için çok keyifli. Aynı işi yapan, aynı sorunları yaşayan, aynı çözümlere ulaşmaya çalışan insanların bir araya gelmesini çok kıymetli buluyorum. Dün de gerçekten çok mücadele ve başarı dolu hayat hikayelerini dinleme şansım oldu. Onun için davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu buluşmalar ciddi anlamda benim yoluma ışık oluyor. Feyiz alıyorum, örnek alıyorum. Diğer arkadaşların yapmış olduğu çalışmalar önüme ışık oluyor. Bunun için çok teşekkür ederim. Birazdan da Instagram sayfasını paylaşacağım. İsterseniz yapmış olduğumuz çalışmalara hem oradan hem de web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Hanım Sultan, çok teşekkür ederiz biz de. Birbirimizden güç alıyoruz zaten. Onun için yan yanayız. Şimdi Hamide Kayadelen'e sözü vereceğim. Asam Mamak Toplum Merkezi'nden Hamide Kayadelen burada. Buyurun Hamide. Teşekkürler Çiğdem Hanım. Ben de öncelikle teşekkür edeyim İKSV'ye, tekrar Cihazet'e bu toplanma alanını bize sağladığınız için. Çünkü gerçekten 10 Mart'ta da katıldığım atölyede hissettiğim şey, gerçekten alanda, sahada olan arkadaşlarımız hani göçün özneleriyle, gerçekten insanlarla o kadar fazla çalışmalar yapıyor ki benim için güzel bir, çok verimli oldu. Bunları bilmek, bunları tanıyabilmek açısından. Bizde, ben biraz kısaca kurumu tanıtayım. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği olarak aslında 95 yılından beri
Türkiye'deki zorunlu göçten dolayı mültecilerin temel hak ve hizmetlere erişimine desteklemek, psikososyal destek sağlamak ve işte toplumsal hayata katılımı sağlamak amacında sosyal uyum çalışmalarına da çok büyük ağırlık veriyoruz. 40'ı yakın ilde, 40 ilde 60'a yakın ofisimiz var. Saha ofislerimizde bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yani şöyle diyebilirim, bu arada yarın da hani Suriye Savaşı'nın 10. yılı, hani göç 10. yılın 10 yıldır burada gerçekten bir Türkiye'de bir mesele, daha da gündemleşen bir mesele. O anlamda hani bizim hem kültür sanat alanında hem de toplumsal hayata katılım noktasında sahadaki çalışmaların çok daha önemli olduğu bir yerdeyiz. Ben biraz toplum merkezi odaklı olarak hani bizim kültür sanat alanında, daha doğrusu aslında sosyal uyum açısından nasıl bir yaklaşımımız olduğundan bahsedeyim biraz. Yani tabii ki aslında iki parti var bunun. Hem göç eden toplum için yeni bir yaşam inşa etme meselesi çok ayrı bir mesele. Dün de çok fazla bununla ilgili aslında Biennale'de programda akışta çok fazla geçti bu mesele. Tek bir yüzü yok göçün. O anlamda da hani mültecilerin aslında güçlendirmeleri için bir koruma dediğimiz bir noktada işte dayanışma grupları, psikososyal destekler, güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Ama bir yandan da göçün şöyle bir meselesi de var. Kalıcılaştıkça yerel halkın üzerindeki o haklı ve daha doğrusu tanıyamamaktan dolayı haklı bir endişe durumu da söz konusu. Yani bu iki bileşeni dikkate alarak biz çalışmalarımıza aslında yön vermeye çalışıyoruz hep. Yani çocuklar için mesela ASAM'ın çok bilindik bir örneği çocuk koromuz var ve burada çok 5 farklı uyruktan, 5 farklı ülkeden çocukların bir arada ortak bir hedef altında başarıya ulaştıkça hayatlarındaki değişimlere tanık olabildik ve bu pandemi sürecinde de online çalışmalarına devam ediyor korolarımız ve müzik kurslarımız. Yine dil bariyerinden bahsetti aslında Berfin arkadaşımız başta. Türkçe kurslarıyla gelişim kanadında aslında mültecilerin hayata katılımlarını kolaylaştırmak adına destek sunuyoruz. Bir de tabii karşılaşma ve etkileşimi aslında yerel halkla karşılaşma ve etkileşimi yaratmak için çalışmalar yapıyoruz. Bunun belki bir tanesi işte son yaptığımız 2019'da pandemi öncesi yaptığımız toplumsal uyum için yemek kültürü projesi. Burada da işte 100'den fazla kadının 150'den fazla tarifiyle bir Yadigar isimli kitabımız ortaya çıktı. Hacettepe Üniversitesi Dijital Hikaye Anlatım Atölyesi ile birlikte çalıştık bu çalışmada. Lansmanını yapacağız yakın bir zamanda umuyorum ki. Yani aslında bu karşılaşmalarda ve etkileşimlerin arttırılması adına bir çalışma yapıyoruz diyebilirim. Burada çok tabii ki paydaşlarımız ve işbirliği yaptığımız kurumlar artıyor. Üniversitelerde çalışıyoruz, göç farkındalığı panelleri düzenliyoruz. Veya işte sosyal girişimlerle çalışmaya başladık bu dönemde özellikle. Bunun da çok fazla katkısını alıyoruz. Öğreniyoruz onlardan da gerçekten işte sosyal kooperatif kısmında özellikle. Belki şeyden biraz bahsetmek isteyebilirim. Hani bu 10 Mart'ta yaptığımız bizim çalıştaydı panelde ele aldığımız yani çalışmalarımızı aktarırken bile süreye etmedi ama birkaç hani arkadaşlarımızın da aslında bahsetti bundan sonra nasıl yola devam edeceğiz meselesi. Yani burada benim aklıma hep şey geldi aslında hani biz bu çalışmaları yürütüyoruz ama işte ilk defa böyle bir ortak alan bulduk. Kendi adıma onu söyleyebilirim. Haberdar olma meselesinde belki zorluklar yaşıyoruz. Bunun belki bundan sonraki dönemde aşılması için bir koleksiyon çalışması yapılabilir. Yani
bütün STK'ların, alandaki aktörlerin kültür sanat adına, sosyaliyum adına yaptığı çalışmaların aktarıldığı bir galiba veri tabanına ihtiyaç duyuyoruz gibi. Ben bunu en azından kendi adıma çıkardım o çalıştay sonrası. Bir de önemli olan mesele işte biraz pandemi de bize bunu gerçekten bununla yüzleştirdi. Zanaat kökenli, yoğun olarak Ankara'dan bahsetmem gerekirse zanaat kökenli bir nüfusun yer aldığı bir bölgeden bahsedebiliriz. Ve burada aslında zanaat kökenli çalışanların el becerilerinin güçlendirilmesi ve buradan bu çalışmaların kültür sanatı aktarımının yapılması meselesine belki gündeme almak iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani sahada çalışan biri olarak bunun çok kıymetli olduğunu hissediyorum. Bir diğeri de ben mesela o bizim yaptığımız webinarda bunu çok hissettim. Yani Ankara özlerinden bahsetmem gerekirse yetişkinlerde özellikle sanat dalıyla yani geldiği ülkede de sanat kökenli bir mesleğe sahip işte müzisyen ya da ressam olan mesela öznelerin gerçekten yönlendirilmesi adına eksiklikler yaşadığım zamanlar aklıma geldi benim. Bunların belki hani bu konularda daha spesifik projelerin üretilmesine ihtiyaç duyuyoruz diyebilirim alanda. Böyle soru işareti olarak bunlar geldi. Benim bu aktarımlarım şimdilik bu kadar diyeyim. Teşekkür ederim. Hamide çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli tecrübeler hepsi. Bu bahsettiğiniz veri tabanına ihtiyaç duyduğunuz veri tabanı çok kritik bir mevzu aslında. Bir de veri tabanına ihtiyaç duyuyoruz derken orada ki şeylerden bir tanesi de önemli noktalardan biri de dil. Evet. Yani biz birkaç kez buna şahit olduk. Göçmenlerle birlikte çalışan ya da göçmenler için birlikte çalışacağını duyuran kurumların sadece Türkçe, İngilizce, hadi Almanca, Fransızca ama hakikaten hani Arapçaya, Farsçaya ya da başka dillere hiç ulaşmadığını çok gördük. Eminim hani bizim bu alandan sesimizi yükseltip söyleyeceğimiz şeylerden bir tanesi de bu. Hatta söylediklerimizin başında geliyor. Söyleyeceklerimizin başında geliyor. Çok teşekkürler. Rica ederim. Yani bu veri tabanının sadece sahadaki çalışmalarına kesinlikle katkısı olacaktır. Bir yandan da temsili konuştuk ya. O temsil meselesinin de yani belki de sanat alanında çalışan birinin o bilgiye erişmesi, sahadaki bu çalışmalara erişmesi noktasında da güzel bir link olacağını hissediyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda böyle bir çalışma yapılır. Evet, biraz daha buradayız zaten, henüz gitmiyoruz. Belki biraz hızlanmak gerekebilir. Şimdi Medya ve Göç Derneği'nden Doğa Muhammed'i dinleyeceğiz. Medya ve Göç Derneği İzmir'de kuruldu. Yeni bir dernek. Doğa Muhammed bize yaptıkları çalışmaları anlatacak. Merhabalar Çiğdem. Şimdi aslında ben Arapça olarak devam etmeyi düşünüyorum. Sadece size teşekkür etmek istedim. بالنسبة لمنظمتنا نحن مؤسسة sorry just a minute. Okay. بالنسبة لمنظمتنا منظمة جوتش في ميديا نحن بإزمير ولكن نحن عم نشتغل تقريبا فينا نقول بكل تركيا تقريبا لنا شي سنة راح تكون انطلاقتنا إن شاء الله بشهر نيسان. هلا أنا بصراحة حابة أحكي عن كذا نقطة. النقطة الأولى بدي أحكي عن مشروعنا بالوقت الحالي. مشروعنا رح يكون رح ننقل فينا نقول عن ستوري تيلينج. رح يكون هو عن نقل قصص وحكايا النساء اللاجئات أو هو ما حيكون فقط للنساء، رح يكون لاجئين بشكل عام. رح يكون ممكن يكونوا سوريين أو ممكن يكونوا من غير جنسيات. رح تكون نقل القصص بصوتهم، تجاربهم اللي هن عاشوها، شو أثر هاي التجارب عليهم من الناحية النفسية أو من الناحية أثناء هن محاولة اندماجهم بالمجتمع المحلي المجتمع التركي. فهي القصص اللي نحن رح نجمعها رح تكون مترجمة للغة العربية للغة الإنجليزية والتركية والألمانية.
ففعليا هي من المشروع. بالنسبة أنا بس رح أحكي عن النساء اللاجئات. كان في سؤال بالبداية إنه نحن كيف نخلق مساحة آمنة للنساء. فأنا بصراحة بشوف إنه نحن ممكن أثناء جلساتنا، أثناء التدريبات أو أثناء المؤتمرات، نحن عم نخلق لهم مساحة أثناء فعالياتنا، ولكن هدول النساء هن بعد ما عم يغادروا المنطقة أو بعد ما بيغادروا المساحة اللي نحن كونا لهم إياها، هن مع الأسف عم يستمر التعرض بعنصرية برا، سواء كانوا هن بالسوق، سواء كانوا بالبناية، سواء كانوا بالدوائر الرسمية. فنحن يعني نحن كيف نحن بدنا نخلق هاي المساحة لهم برا مناطقنا؟ ممكن يكون عن طريق توعية المجتمع المحلي هون، لأنه مع الأسف المواقف هي عم تكون مؤذية نفسيا بشكل كتير كبير، عم تأثر على اندماجهم. لأنه يعني أنا بالنسبة لي كتير بشوف نساء هن بمحيطي هن بيحاولوا ما يخطوا خطوة لقدام بسبب إنه نحن لا ممكن ما يكون في تقبل لنا، أو نحن ممكن يضل هي النظرة الدونية لنا إنه نحن نساء لاجئات. فلهيك من المهم جدا إنه نحن نشتغل على قصة التوعية، نشتغل على قصة يعني مثل شغل مؤسسة الميديا اللي نحن عم نشتغل فيها، إنه نحن حتى نكون المحتوى اللي عم يكون عم بينتشر على الميديا هو يكون حساس لحقوق اللاجئين، حساس لحقوق الإنسان، لأنه كتير عالم هن عم يتأثروا من الميديا، عم يتأثروا من المحتوى اللي عم يتم نشره. المحتوى فعليا معظم عم تكون معلومات مغلوطة بحق اللاجئين السوريين هون أو اللاجئين بشكل عام، مما بالتالي عم يأثر على طريقة تعاملهم مع اللاجئين. فبالتالي هون عم يطلع موضوع عنصرية. ممكن أحكي أنا عن كذا قصة صارت مع ناس هن موجودين ممكن يكونوا هون بمحيطي. العنصرية اللي عم تصير مع الأسف هي عم تأثر في أنسة مثلا، هي إلى اعتبار بسوريا، هي كانت بتطلع تعمل دورات، تعطي محاضرات، ولكن هون هي حاليا بمنظمة تركية. فهون مثلا انعطت تم تضييف بغرفة المعلمين شاي لكل الموجودين، ولكن ما انعطى لها لأنه هي سورية. أو مثلا طفلة صف ثاني طلاب المدرسة طلعوا فيها نحن ما بدنا نلعب معك لأنه أنتم سوريين. فهي الأهالي مع الأسف لابد جدا من توعيتهم، لأنه هن عم يأثروا بشكل مباشر على أهلهم، على أطفالهم، عم يأثروا على اللاجئين، على طريقة عيشهم. في منهم كتير الوضع النفسي اتدهور. في كتير عالم هن فاتوا بحالة اكتئاب كتير عالية. في منهم أنا بعرف كذا حدا هن وصلوا لمرحلة انتحار، لأنه هن ما عم يشوفوا في تقبل من المجتمع المحلي هون، ما عم يشوفوا إنه هو في شوية أمل ممكن إنه هن لحتى يخطوا خطوة بحياتهم أو يقدموا أي شيء بالمجتمع هون. فمن المهم جدا نحن كمنظمات مجتمع مدني أو كوسائل إعلامية إنه نحن نشتغل على هذا الموضوع، موضوع التوعية. وبس في نقطة كمان جدا مهمة، كنا عم نحكي من شوي على قصة عائق اللغة اللي عم يصير بالنسبة للغة العربية، أو مثلا معظم النساء ما عم يكون عندهم معرفة باللغة التركية. فبصراحة أنا بشوف إنه كمان من المهم جدا بالوقت الحالي فعليا معظم الطلاب السوريين فينا نقول من عمر 18 لعمر 30 هن عم يكونوا بالجامعات التركية. فهدول الطلاب هن عم يتعلموا لغة تركية، عم يحاولوا قدر الإمكان ويبذلوا يعني أدنى جهد، أعلى جهد لحتى هن يكونوا ضمن هذا المجتمع. فنحن ممكن نشتغل عن جد مع هدول الطلاب، مع الطالبات بشكل خاص، لأنه هن عم يتعرضوا من قبل أساتذتهم أو من قبل أصدقائهم بالصف لمواقف عنصرية أو مواقف تمييز بحسب إنه هن فقط سوريين أو هن فقط لاجئين، أو لأنه هن من عرقين ما. فبشوف جدا مهم إن احنا نشتغل مع هدول الطالبات على وجه الخصوص. هن بيعرفوا لغة تركية، هن بس بدهم عن جد خطوة، يعني حد يدعمهم لحتى إنه يخطوا خطوة لقدام، يفيدوا يحققوا أي مجهود بهذا المجتمع.
فعليا غير هيك ما عندي أي شيء. كمان شوي بس تم التطرق لموضوع إنه إحنا شو ممكن نعمل مشاريع بالمستقبل القريب بخص النساء بشكل خاص. بالنسبة لي بصراحة يعني أنا أي مشروع ممكن نحن حاليا أو أي فكرة ممكن يتم طرحها، أنا جاهزة جدا لحتى أساعد بهذا الموضوع. ممكن نحن نشوف يعني مثلا ممكن نعمل جلسة عصف ذهني لحتى نتوصل لأي فكرة ممكن عن جد نحن نعملها، فكرة مشروع نعملها بتفيد السيدات اللاجئات هون بهذا المجتمع. ممكن نستخدم الثقافة والفن وكمنظمات مجتمع مدني وأدوات الإعلام لحتى عن جد نحن نلتقي ببعضنا البعض، نستفيد من تجارب بعضنا البعض، ولحتى عن جد نحقق نتائج هي بتفيدنا جميعا. شكرا كثير لكم. Doğa, çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Biz devam edeceğiz zaten Medya ve Göç Derneği'nin yaptıklarını izlemeye. Türkiye'de var karma yapılı dernekler. Bu da o yüzden de çok kıymetli bir örnek. Daha fazla karma yapılı derneğe ihtiyacımız var. Evet, Daha fazla karma yapılı hani örneğe ihtiyacımız var. Bizim dernekteki yani örneklerimiz ve yani Nisan başında paylaşacağız, basında olacak. Sizinle paylaşacağız kesinlikle. Bekliyoruz. Teşekkürler. Şimdi sözü GIZ Türkiye'den Amal Mustafa Cuma'ya vereceğim. Amal, evet gördüm sizi. Tamam. Buyurun. Sanıyorum beni duyuyorsanız ama sesinizde bir problem var. Mikrofonunuzu açabilirseniz eğer. Açabildiniz mi şimdi? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Reji ile mikrofondaki sorunu siz gidermeye çalışırken Lider Kadın Derneği'nden Leyla Onur'u alalım. Bu sırada da sizin mikrofondaki problemi çözelim ve bir sonraki sırada da sizi dinleyelim. Leyla Onur. Herkese merhabalar. Buyurun. Mardin'den kucak dolusu sevgiler gönderiyorum sizlere de. Öncelikle bu programı düzenleyen İKSV ve GIZ'e çok teşekkür ediyorum. Ve bu program vesilesiyle tüm dünyadaki kadınların 8 Mart kadın mücadelelerini kutluyorum. 2016 yılından beri GIZ'in sağlamış olduğu proje kapsamında sosyal uyum anlamında projeler yürütüyoruz ve bu proje kapsamında kültür sanat anlamında birçok faaliyet uyguluyoruz. Kültür sanatın hem sosyal uyumun üzerindeki etkisinin hepimiz farkındayız zaten. İletişimi çok güçlendirdiğini ve travmatik durumlarda ciddi anlamda sanatın iyileştirici bir rol oynadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu çalışmalarımızda mümkün mertebe çok ağırlık veriyoruz. Kültür sanat dalında birçok enstrüman çalmasına yönelik ve tekrar ben devreye girdim. Leyla Onur'un da herhalde internet bağlantısında bir problem oldu. Böyle şeyler olabiliyor. Gerçek hayatta hakikaten bir arada olmayınca bu tip şeylere alışmak gerekiyor çevrim içi buluşmalara dair. O zaman şimdi Hülya Rana Şahin'i davet edeceğim. Sanıyorum burada bağlantısı problemsiz. Tamam. O zaman Nilgün. Nilgün Yıldırım Şener. İKGV'den Nilgün Yıldırım Şener'i davet ediyorum. Yine bu alanda çalışanların adını çok sıkça duyuyor.
Buyurun Nilgün. Merhabalar herkese. Öncelikle bu çalışma için sizlere çok teşekkür ederim. İKGV ile ilgili kısa bir bilgi paylaşacağım. Daha sonra yaptığım çalışmalar hakkında notlarımı paylaşacağım sizlerle. İKGV Esenler Çok Amaçlı Destek Merkezi Aralık 2014'te Suriyeli mültecilere psikososyal destekler vermek amacıyla kuruldu. Ve bu çerçevede de o günden bu yana koruma ve toplum merkezi faaliyetleri yürütüyoruz. Uyguladığımız çok sayıda program var ama hem zamanı doğru kullanmak için, fazla zamanınızı almamak için ben kadınlarla uyguladığımız kültür sanat faaliyetleri hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Suriyeli kadınlarla 2015 yılında çalışmaya başladık ve ilk buluşmalarımızda kadınlar göçün yarattığı travmalardan bahsettiler. Göç deneyimlerini anlattılar. Birçoğu uzun ve zorlu göç yolculuğuna çıkarken yanlarında hiçbir şey almadıklarını söylediler ve her şeyi geride bıraktıklarını, her şeylerini kaybettiklerini anlattılar. Ve evlerini, eşyalarını, topraklarını ve sahip oldukları her şeyi kaybettiklerinden dolayı yaşadıkları acıları paylaştılar. Ne yazık ki göç ve kayıp kelimeleri birbiriyle çok kardeş kelimeler. Atölyelerimizde peki elimizde ne kaldı diye sorduk kadınlara. Masallardan bahsettiler, ninnilerden, ağıtlardan, danslarından, anılarından bahsettiler. Onlar da onlarla birlikte göç etmişti Türkiye'ye. Ve biz de elimizde kalanlardan biri olan şarkılarımızı söylemek üzere müzik atölyelerimizi düzenlemeye başladık. Kayıplarımızı elimizde kalanlarla iyileştirmeye çalıştık. Zamanla müzik grubumuz güçlendi ve Suriyeli ve müzik atölyelerimiz bir koro haline geldi. Kadınlarla birlikte şarkılarımızı unutmayacağız sloganımızla yüzlerce kişinin dinlediği konserler vermeye başladık. Ardından bir müzik CD'si de çıkardık. Elimizden kalanlardan bir diğeri de masallardı. Masal atölyeleri düzenledik. Ve bu atölyelerde Afgan, İranlı, Iraklı kadınlar bir araya geldiler ve birbirlerine kültürlerini ve masallarını anlattılar. Ve Komşu Masallar adı altında da bir yayın çıkardık. Konserlerimiz ve masal kitabımızda binlerce kişiye ulaştık. Bu çalışmalar bir yandan mülteci kadınları güçlendirirken diğer yandan da göçün yarattığı kültürel zenginliği yerel halkla paylaştı. Yan Yanayız programımızda bir kez daha kültür ve sanatın kadının güçlenmesi için en önemli araçlardan biri olduğunu gördük. Dün yapılan programda Suriyeli müzisyen kadınları dinledim ve onların kendilerini müzikle ifade ediş biçimleri ve güçlenme süreçlerine hayran kaldım. Onlar da göç yoluna çıkarken gitarlarını ve utlarını yanlarına alamamışlardı ve Türkiye'ye geldikleri zaman müzik aletlerini yeniden alabilmek için büyük bir mücadele içerisine girmişlerdi. Düşündük. Evet onlar gibi çok sayıda kadın var. Keşke kendilerini ifade edebilecekleri müzik alanları açsak, sanat alanları açabilsek ve ihtiyaç duydukları destekleri onlarla paylaşabilsek. Ve bu konuda çok daha fazla çalışma yapabilsek. Kültür ve sanat çalışmaları genelde göç alanında çalışanlar bilirler. Diğer mültecilerin diğer ihtiyaçlarıyla kıyaslandığında bu çalışmalar daha çok lüks veya gereksiz olarak tanımlanabiliyor. Bu program dahilinde sivil toplum örgütlerinde çalışan arkadaşlarım ve sanatçı arkadaşlarımın paylaştığı çalışmaları dinlediğimde daha eşit ve ayrımsız bir dünyaya giden yollardan birinin kültür ve sanat olduğunu bir kez daha gördük. Ve her birimiz durduğumuz yerde çok güzel çalışmalar yapıyoruz. 2014 yılında mülteci kadınlarla çalışmaya başladığımda çok fazla sahada araştırma yapmıştım. Bize ilham verebilecek neler var? Hangi çalışmalar yapılıyor diye ne yazık ki o tarihlerde çok fazla örnek bulamamıştım. Ama bugün her birimiz durduğumuz yerde inanılmaz güzel çalışmalar yapıyoruz ve belki bir sonraki buluşmamızda birlikte yapabileceklerimizi konuşabileceğimiz bir toplantı daha olur diye umut ediyorum. Herkesin ellerine sağlık. Çok teşekkürler.
Çok teşekkür ederiz. Evet, yaptıklarımız ortada ama bir yandan böyle geriye doğru biraz gidip bakınca belki yeterli de değil. Daha da fazlasını yapmak, daha da çok kadını, daha da çok örgütü, daha da fazlasını yapmaya ikna etmek bir diğer amaçlarımızdan biri, ortak amaçlarımızdan biri. Amal Juma yanılmıyorsam bağlanabildi bu sefer. Hiç uzatmadan lafı size veriyorum, sözü size veriyorum Amal, buyurun. Galiba mikrofon sorunu, evet, mikrofon sorunu çözülmemiş. O zaman tamam, tekrar rejiyle görüştürelim sizi. Ondan sonra mikrofon sorunu çözüp sizinle tekrar buluşalım. Leyla Onur acaba döndü mü? O da yok. O zaman Hülya Rana Şahin'i davet etmek istiyorum. Sultanbeyli Belediyesi Mülteciler Derneği'nden. Onu da alamadık. Tamam. Bu durumda tekrar döneceğiz. Rejiyle birlikte problemleri halledecek katılımcılar. Biz İKSV'den, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan, kültür politikalarından Ezgi Yılmaz'ı dinleyelim bu arada. Ezgi. Herkese merhaba. Sesim geliyor sanırım. İKSV olarak söylemlerimizde de çokça yer verdiğimiz, yüksek sesle her dile getirdiğimizde zihinlerde daha sağlam bir yere oturacağına inandığımız bir ifade var. Kültür sanatın birleştirici, iyileştirici ve dönüştürücü gücü. Açıkçası geçtiğimiz hafta yaptığımız atölye ve bugünkü konuşmalarımızı düşündüğümde bu ifadenin anlamlı ama soyut bir kavram olarak kalmadığını görmek çok büyük bir mutluluk veriyor. Kültür sanatın bu gücünden ilhamla harekete geçen kişi ve kurumların her geçen gün çoğaldığını, çok farklı çalışma alanlarından gelen bu kurumların bu ifadenin ne kadar gerçek olduğunu ilk elden tecrübe etme fırsatı bulduğunu görmek yine gerçekten umut verici. Kültür sanatın birleştirici gücünün bu etkinlik özelinde yine bizi yan yana getirmesini, ortak geleceğimizi düşünmeye sevk etmesini çok kıymetli buluyorum. İKSV olarak 50 yıla yakın bir zamandır özellikle yaşadığımız bu şehirde bireylerin kültür sanat hayatına erişimi ve katılımını arttırmak için çok sayıda faaliyet ve etkinlik düzenledik. Kültür sanata erişim ve katılımı temel bir insan hakkı olarak görüyoruz ve elimizden geldiğince, kaynaklarımız el verdiğince bugüne kadar ulaşamadığımız bireylere ulaşmak için engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları birimi olarak disiplinler arası çalışmalar sürdürerek bu bahsettiğimiz temel hakkı, adalet kavramını da önceliklendirerek nasıl özellikle dezavantajlı kesimlerde uygulanabilir kılarız üzerine düşünerek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada özellikle geçtiğimiz 5 yıl içinde mültecilerin kültür sanat hayatında aktif olarak yer alması için yaptığımız çalışmaları aktarmaya kalkarsam sanırım bir saate kadar bir zamana ihtiyacım olur. Ancak kısaca çalışmalarımızı üst başlıklar altında toplayarak aktarabilirim sanırım. Bu etkinliğin de yine aslında bu çerçeveyle örtüştüğü noktaları görebiliriz. Öncelikli olarak mültecilerin kültür sanat hayata katılımını bir gündem maddesi olarak kültür politikalarını alanına taşıyarak burada farklı paydaşlarla çalışabileceğimiz ortak bir zemin yaratmaya çalıştık. Burada özellikle 2018 yılında yayımladığımız Birlikte Yaşamak, Kültürel Çoğulculuğu Sanat Yoluyla Geliştirmek raporunu tekrar hatırlatmak isterim. Okumak isteyenler olursa da chat kısmında linkini paylaşacağız. Sonrasında aslında işbirlikleri oluşturmak için ilgili kurum ve kişileri bir araya getirip mültecilerin kültür sanat hayatını katılımını arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Son özellikle 2016 yılından bu yana yaptığımız çalışmalara baktığımızda çok farklı paydaşlarla çok keyifli işler gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Bugün burada ASAM'dan UNHCR'a, İKGV'den GIZ gibi çok farklı kurumlarla güçlerimizi birleştirerek aslında bu alanı açmaya çalıştık.
Ve son olarak özellikle mülteci sanatçıların üretimlerini paylaşabilmeleri için farklı disiplinlerde platformlar sağlamaya çalıştık. İlk günden bu yana İKSV Jazz Festivali, İstanbul Bienali, Tasarım Bienali, Müzik Festivali, Alt Kat gibi farklı İKSV'nin içindeki birimlerde üreten mülteci sanatçılara ve tabii ki izleyicilere yer vermek için programlar tasarladık. Bu zamana kadar yaptığımız tüm bu çalışmalarda aslında birlikte yaşamanın yollarını aradık. Ortak geleceğimizi nasıl birlikte inşa edebiliriz? Onun hayalini kurduk. Yoğunlukla mültecilerle çalışan alandaki farklı kurum ve kişilerle işbirliklerimizde kültür sanatın bu biricik gücünü yeniden her keşfettiğimizde geleceğe de belki birazcık daha umutla baktık. Dileğimiz bu hissiyatın, bu düşüncelerin sadece kültür sanat alanında çalışan değil, alandaki tüm farklı paydaşlarımızın hafızasında kalıcı bir yer edinmesi. Çünkü biliyoruz ki sanat zor konuları dahi konuşmayı, diyalog kanallarını açmayı mümkün kılan çok özel bir olgu. Demin Suriyeli Kadınlar Korosu'ndan bahsetti sevgili arkadaşım. Burada Suriyeli Kadınlar Korosu'nda yer alan çok sevgili, benim tanışma şansım olmadı bugüne kadar ama Lama'nın izlediğim bir röportajındaki ifadelerine yer vererek aslında konuşmamı bitirmek istiyorum. Çünkü söylediğimiz her şeyi çok rafine bir şekilde çok güzel özetliyor. Lama mealen şunu söylüyor, diyor ki biz bu koroda yer alıp şarkı söyleyerek ailelerimize ve yakınlarımıza savaşın bizi yenemeyeceğini ve bizim de dünyaya bir barış mesajı verebileceğimizi göstermiş olduk. Bugün burada bizimle olan, bu çalışmalara katılan tüm kadın arkadaşlarımı ben de tekrar dayanışmayla selamlıyorum. Ezgi, çok teşekkürler. Çok teşekkürler Ezgi. Şimdi bağlanamadıklarımıza bağlanmayı tekrar deneyeceğiz. Fakat bir hekim görüşü alacağız şimdi. Bergiz Çekiç, hekim Bergiz Çekiç aslında kültür sanat alanında çalışmıyor. Travmalı kadınlarla, travmalı göçmen kadınlarla çalışıyor. Ama biz ona bu soruyu yönelttiğimizde kültür sanat ne yapabilir, nasıl bir değişiklik yapabilir acaba bu kadınların hayatına sorusunu yönelttiğimizde bir yanıt verdi. Onu dinleyelim şimdi. Uzmanlık alanım aile hekimliği. Bergiz Çekiç, uzmanlık. Herkese merhabalar. Bir seyahat olacağım için konuşmamı video olarak sizlere aktarıyorum. Kendimi tanıtayım. İsmim Bergiz Çekiç, uzmanlık alanım aile hekimliği. Normalde Viyana'da aile hekimliği yapıyordum. Fakat yaklaşık 3,5 yıldır Türkiye'de farklı uluslararası kuruluşlarda göç ve mültecilik alanında çalışıyor ve mültecilere tıbbi destek veriyorum. Savaşlardan, çatışmalardan, ayrımcılıklardan, fiziksel, cinsel ve ruhsal saldırılardan kaçmış mültecilerle çalışıyoruz. Bizler teker teker her insanın ruhsal ve bedensel sağlığına bakıyoruz hekim olarak. Fakat bunu yaparken onların hikayelerine de tanıklık ediyoruz. Örneğin Türkiye'ye ulaşmış kadın mültecilerin yaşadığı zorluklar ailecek veya yalnız gelmiş olup olmamalarına göre değişiyor. Ayrıca kadınlar açısından mülteciliğin bu tekinsiz yolculuğun kendisi ciddi tehditler barındırıyor. Yolda cinsel saldırıya, tecavüze, tacize maruz kalan sayısız mülteci kadın var. Öte yandan çalıştığım kurumlarda erkek başvurucuların kadınlara göre daha fazla olduğunu söylemeliyim. Çünkü kadın mültecilerin evlerinden çıkması, yerleştirildiği şehirden ayrılıp Ankara'ya veya İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrollerine dahil olması
erkeklere göre çok daha zor. Mülteciler genel olarak büyük sorunlar yaşıyor ama kadın mülteciler ayrıca yaşadıkları evde kocalarından, babalarından, yalnızlarsa etraflarından baskılar görüyor. Bize başvuran kadınların öykülerinde çoğunlukla cinsel şiddet veya cinsel temeli bir şiddet öyküsü bulunuyor. Bir örnekle yetineceğim. Afrikalı bir kadın hastamız çocuklarını ve eşini iç savaş sırasında kaybetmişti. Evi ateşe veriliyor ve ailesi yanarak hayatını kaybediyor. Hastamız bir şekilde Türkiye'ye gelmiş ve burada hayatını sürdürmek için tekstil fabrikalarında çalışmaya başlamıştı. Fakat çalıştığı fabrikanın patronu ve patronun olduğu tarafından sistematik olarak bir yıl boyunca her gün tecavüz edilmişti. Hem çalışmaya ihtiyacı olduğu için hem de Türkiye'de illegal kaldığı için polise başvuramamıştı. Zaten tecavüzcüleri de buna güvenerek hastamıza bir yıl boyunca bu saldırıyı sürdürebilmişti. Nihayet söz konusu fabrikadan ayrılmaya başarmış ve başka bir yerde işe girmişti. Ama yaşadığı travma olduğu gibi sırtında duruyordu. Dolayısıyla özellikle geniş bir dayanışma ağından yoksun, yalnız kadın mülteciler açısından ulaştıkları yer en az kaçtıkları yer kadar büyük bir şiddet sahasına dönüşebiliyor. Öte yandan geniş bir aileyle birlikte gelmiş olmak da kadınları muhafaza etmiyor. Çünkü benzer cinsel saldırılara maruz kalan kadınlar bu korkunç olayları yakınlarından da gizlemek zorunda kalıyorlar. Mültecilerin önemli bir bölümü için Türkiye, Batı ülkelerine gitmek için bir durak. Bu süreç uygulanması gereken prosedür itibariyle de çok zor. Dolayısıyla 3. ülkeye gidene kadar burada bir hayat kurmaları, yerleşik olmaları mümkün değil. Sözüm bizim buna karşı yapabileceklerimize dair birkaç öneriyle bitirmek istiyorum. Mülteciler açısından en büyük sorunlardan biri de burada dayanışma ağlarının pek olmaması. Çeşitli sivil toplum örgütleri, kurumlar veya gönüllü destek grupları olsa da mültecilerin bir bütün olarak burada sosyal hayata katılımını sağlamak onların sağlığı açısından son derece önemli. Mülteci kadınların hayata katılımı için kültürel sanatsal etkinlikler yol açıcı olabilir. Mesela İstiklal Caddesi'nde yürürken bazı genç mültecilerin işte Arapça, Farsça veya Kürtçe şarkılar söylediklerini, müzik yaptıklarını görürsünüz. Bu müzisyenlerin etrafında biriken kalabalığa baktığımızda çoğunun mülteci olduğunu görüyoruz. Pek çok mülteci açısından bu küçük ayaküstü buluşma bile aidiyet duygularını güçlendirmeye, yalnızlık duygularının kısa süreliğine de olsa gidermeye yarıyor. Fakat bence bu tür buluşmaları belli dayanışma ağları üzerinden iyi bir organizasyona çevirmek mümkün olabilir. Onlar açısından bu karanlığı bir nebze aydınlık kılacak her türlü etkinliğin pek çok şeyin yanında sağlıkları açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de Belgiz'e teşekkür ediyoruz. Amal Cuma bağlanabildi nihayet. Onu alacağım şimdi. Merhaba, umarım gerçekten bağlanmışımdır bu kez. Herkese tekrardan çok teşekkürler. Bu arada tekrardan Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Ve bu kadar güçlü kadının bir araya gelip güzel etkinliklerini yansıtması gerçekten çok önemli. Gerek mülteci kadınlara yönelik, gerek yerel toplum dediğimiz Türk halkına yönelik yaptığınız aktiviteler gerçekten çok önemli. Yaptığımız projelerde genelde GIZ olarak belki biraz sanatla alakalı biraz geri adımda durmuş olabiliriz bizim proje adına baktığımızda. Çünkü gereksinimler üzerinden ilerliyoruz hep. Ve bazı arkadaşlar zaten belirttiler, sanata tamamlayıcı aktivite olarak bakılıyor. Sanata şu anda ihtiyaç olmadığı yönünde bir bakış
açısı olabiliyor. Ama sizin anlatımlarınızdan da anladığım kadarıyla gerçekten sanatın ne kadar önemli olduğunu, ister işte kadınların ruh sağlığı bağlamında olsun, ister sosyalleşme alanları olsun, farklı sanat alanları, bunların hepsinin genel olarak kadınları ne kadar güçlendirdiğini, özgüvenlerini nasıl arttırdığını ve bir şekilde hayata tutunabilmelerine yönelik güçlendirdiğini de görmek gerçekten çok anlatmaya gerektiren bir olay değil. Zaten buradaki bazı katılımcıların bizim direkt partnerlerimiz olduğunu da vurguladılar zaten. GIZ'le bir ortak işbirliklerimiz var zaten bazılarınızla. Ama diğer organizasyonlarla da tanışmak, yaptıkları işleri de tanımak gerçekten çok gurur verici. Ve şuna da inanıyorum, kadınlar hep güçlüdür. Yani ne kadar alanda zorluklar olsa da işte savaştan olsun, işte aile kültüründen kaynaklanan sıkıntılar olsa dahi bir şekilde ayakta durmayı ve mücadeleyi sürdürebilmeyi başarıyor kadınlar. Yeter ki o özgüven olsun, yeter ki içindeki o güç olsun. Ama bazen de sizin gibi güçlü STK'ların onların elinden tutup yol göstermesi gerektiği her zaman bir gereksinimdir. Lütfen yaptığınız güzel işleri devam edin. Bunu sadece GIZ olarak iletiyorum ve gerçekten buradaki çıktıları, atölyedeki çıktıları da bizimkilerle de hep paylaşacağım. Platform konusu açılmıştı. O platform konusuyla alakalı bence gerçekten bizim GIZ olarak sizlerle ortak bir şekilde bu platformu güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve öyle bir platformda bir şekilde COVID'e rağmen bir online olsa bile sanatın bir şekilde insanları bir araya getirmesini, özellikle şarkı ve sanatla alakalı baktığımız zaman çok ortak şarkılar vardır Arapça ile Türkçe arasında. Belki zaten onu da çoğunuz biliyorsunuz, anlatmama gerek yok zaten bunları. Ama o platform konusunu gerçekten konuşmamız gerekiyor. Aynı şekilde bazı arkadaşlar şeyi anlatmıştı. Kadınlar genelde yaşadıkları problemleri anlatamıyorlar. İşte tacize de uğrasalar, işte istismara da uğrasalar anlatamıyorlar. O da bence özgüvenden kaynaklanıyor. İkincisi de zaten güvenebilecekleri bir platformun oluşturulmamasından kaynaklanıyor belki. Bizim gerçekten sanatı bir şekilde ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bu kadar güzel yapılan işlerin bir şekilde bize ulaşması gerektiğine inanıyorum. Gerek GIZ olsun, gerek UN platformları olsun. Bu güzel işlerin bir şekilde ve Melisa beni dinliyordur umarım, o da buradadır. İKSV ile de size de gerçekten çok teşekkür ederim böyle bir avantaj yarattığınız için, böyle bir alan yarattığınız için. Ben gerçekten yani hayran kaldım yapılan işlere ve umarım önümüzdeki bunu da belki Melisa'ya da iletebilirim. Belki bir platform daha yapıp farklı bir şekilde, farklı ilerleme tarzını da beraberce konuşabiliriz. Ve İKSV'ye de tekrardan belki bu toplantıların ya da bu görüşmelerin çıktılarını da bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Çiğdem, çok teşekkürler. Benden bu kadar. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Şimdi şöyle bir hep birlikte bizi görebilir misiniz acaba? Sanıyorum şu anda burada çevrim içi bulunan katılımcılarımızdan söz vermediğimiz olmadı. Atölyeye katılıp da konuşanlardan. Bir tek Leyla Hanım bana WhatsApp'tan yazdı. Giremedi tekrar internete. İnternet sıkıntısı var. Sadece onu iletmemi istedi. Tamam. Ama zaten yola yeni çıktık. Nasıl olsa patikanın bir yerinde buluşacağız diye de düşünüyoruz. Eğer daha sonra girerse de çok mutlu olacağız. Şimdi böyle bir kısa soru cevaba devam edelim. Ayrılmayalım hazır birbirimizi bulmuşken. Panelist arkadaşlarımız eğer kameralarını açabilirlerse.
Bu sırada izleyicilere de dönelim. Yine tekrar sürekli söylediğimiz gibi bugün her ne kadar birbirimizi göremiyor olsak da bayağı kalabalığız, buradayız, yan yanayız. Şimdi böyle bir ikinci tur yapmış gibi olduk. Bu turlar devam edecek. Fakat önce bizim panelistlere sorayım. Hani hep ne kadar mutlu olduğumuzdan bahsettik. Hiç böyle biraz da çuvaldız batıracak var mı aramızda diyelim. Ya eleştiri kültürü çok önemli bir şey ya. Hani yaptığımız işi aslında sürdürürken bir yandan eleştiri almak herhalde çok kıymetli. Elbette ki ne kadar iyi olduğu, ne kadar güzel olduğundan bahsetmek de iyi bir şey ama gözden kaçabilen, birinin tamamlayacağı eksik bir durum olabilir. Değinmediklerimiz arasından belki sadece kısaca bir kelime, bir cümleyle değinip geçip bıraktıklarımız olabilir. Elbette ki bu toplantıda her şeyi de konuşamayız. Her şeyi de konuşmamız mümkün değil bu kadar kısıtlı sürede. İzleyicilerden bize soru sormak isteyen var mı acaba? Eğer varsa chat bölümüne sorunuzu yazabilirsiniz. Chat bölümünüzü açmak için gördüğünüz ekranın altındaki düğmelerden chat'e basarsanız ve to all panelists and attendees diye işaretlerseniz sorunuzu yazmadan önce biz görürüz sorunuzu. Aslında ben bir yorumda bulunabilirim mümkünse. Lütfen. Şöyle bir şey, burada katılımcılarla alakalı bir hatırlamıyorum kim yorum yapmıştı. Suriyeli ya da mülteci sanatçılara biraz ulaşmakta zorluk yaşamıştık demişlerdi. Şimdi burada biraz aslında da biraz STK'lar arasındaki o iletişimsizlik olabilir ya da o STK'lar işte Türk ya da Suriyeli ya da Afgan ya da İranlı STK'larla bir şekilde o iletişim kurup onların zaten topluma erişimi olduğu için o toplum içerisinden zaten kendileri bir şekilde o alanda çalışan sanatçıları ya da en azından o alanda yine sanatsal aktiviteler yapan bir sürü STK var alanda açıkçası. Belki yine işte bölgesel olarak baktığımızda da belki sıkıntı yaşayabiliriz. Belki sadece o açıyı biraz daha genişletip, biraz da yelpazeyi genişletip farklı alanlarda, farklı iletişim kanalları aracıyla iletişimimizi sadece güçlendirebiliriz gibisinden. Ve bir yorum da daha vardı, çok güzeldi. Yaptığımız işe sürekli odaklanıyoruz. Bir kafamızı kaldırıp bakamıyoruz dışarıda ne oluyor bitiyor. Bazen de zoom out yapmamız gerekiyor ki alanda ne olup bitiyor onu da odaklanmamız iyi olur diye düşünüyorum. Ve bu platform bence bunu biraz az çok olsa bence yerine getirmiş bulunuyor. Teşekkürler tekrardan. Berfin, benim merak ettiğim bir şey var. Sizin yazı atölyesi, Melike Koçak'la birlikte yürüttüğünüz Göçmen Harfler. Orada nasıl bir araya geldiniz? Dil bariyerini nasıl aştınız? Bir örnek alarak anlatabilir misin onları acaba? Tabii anlatayım. Nasıl bir araya geldik? Yani açıkçası başlangıçta katılımcı kadınları bulmak çok kolay olmadı. Fikir işte 10 tane mülteci kadın bir araya gelip 10 hafta boyunca buluşacak ve bunun sonucunda olursa bir kitap teşekkürler uyarı için. Ya ilk başta bir rağbet görmedi, sonra da bir talep fazlalığı gibi bir şey yaşadık. Aslında biraz daha nasıl söyleyeyim, daha dayanışmacı bir şekilde biz ekibi oluşturduk. Yani Faten Sarraç o atölyenin hem tercümanı hem kitabın tercümanı. Benim yakından tanıdığım bir arkadaşımdı. O bir arkadaşını davet etti, o başka bir arkadaşını davet etti. Fakat tercüme süreçlerinde biz çok zorluk yaşadık. Şimdi alanda çalışan bütün arkadaşlar da az çok biliyorlardır. İki dilin muhtevası birbirinden çok farklı. Özellikle kadın tercüman, edebiyat çevirmeni
kadın tercüman bulmak kolay değil. Fakat onu nasıl aştık? Bizde her şey kolektifleşti. Yani çeviri süreçlerine de mülteci kadınların hepsi katıldılar. En son zaten işin çok önemli bir kısmı bizim Türkiye'li olan edebiyat çevirmenimizle birlikte Faten Sarraca da kaldı. O hem Arapça hem İngilizce tercümeleri yaptı. Fakat tabii ki büyük bir soru işareti. Yok demiyorum kesinlikle ama Arapçadan tercüme yapabilecek edebiyat çevirmeni kadınların, Türkiye'de yaşayan kadınların sayısının azlığı bence bir şey söylüyor bize. Üstesinden de herhalde en kolay dayanışmayla geliniyor. Emel'in bu arada söylediği bir şey vardı. Bu kültür sanat alanında çalışanlara ulaşma meselesiyle ilgili. Tekrar Evrim'e referans vereceğim. O dönem konuşmamızı çok iyi hatırlıyorum. Mesela daha evvel başka bir çalışma için iletişime geçtiğimiz Suriyeli sanatçılar bu çalışmanın lansmanı için iletişime geçtiğimizde Türkiye'de değillerdi. Gitmişlerdi. Yani benim orada bırakmak istediğim soru bir iletişim meselesinden daha ziyade en nihayetinde sorumuz birlikte yaşamsa gerçekten göçmenler neden gidiyorlar? Yani bu kısma dair ne düşünüyoruz? Ne yapabiliriz? Gibi bir soru işareti. Eminim saha deneyimlerinde sizlerin de vardır. Neden burada yaşanmadığına dair. Bu şekilde Çiğdemciğim. Çok mersi. Dilara ve Evrim el kaldırmışlar. Evrim diyeyim mi önce? Çok teşekkürler Çiğdem. Ben kapalı toplantıda birlikte yaşamak istiyoruz inisiyatifi adına söz almıştım. Bizim kültür sanat alanında çalışmamız olmadığı için bugün tekrar vakit çalmak istemedim tekrar konuşarak. Dünkü toplantıda da müzik ve göç ilişkisi üzerine çalışan bir akademisyen olarak, araştırmacı olarak yine söz almıştım. Biraz önceki sorun üzerine aslında ben bir şey söylemek istiyorum. Hani böyle biraz çuvaldızda kendimize batıralım. Geçen kapalı toplantıdan sonra eleştirel neler olabilir konuşabileceğimiz falan dedin. Onun üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Yani bir taraftan çok iyi anlıyorum nedenlerini ve çok da işlevsel de buluyorum. Örneğin işte mutfak atölyelerinin veya el sanatlarına yönelmenin kadınlarla çalışırken getirebileceği alan açma imkanlarını. Dolayısıyla bunları son derece kıymetli buluyorum. Ama bir taraftan bu tür çalışmaların ki hani birçok aslında NGO'nun çalışmalarının buralara odaklandığını gördük. Tabii ki çok farklı başka çalışmalar da var. Ama genel olarak kadınlarla yapılan kültür sanat etkinliklerinin biraz böyle kadınlara özgü görülen alanlara hapsedilmesi ihtimali, riski de var gibi geliyor bana. Ben geçen kapalı toplantıdan sonra biraz hani o soruyla kafamda çıktım aslında. Bunu böyle bir not olarak iletmek isterim ki hani dünkü konuşmamda da o yüzden şeyi vurgulamaya çalışmıştım. Yani kadınların mesela birlikte bir araya gelerek koro deneyimi yaşamaları bence çok kıymetli. Yani çok kıymetli gerçekten. Ama bir yandan da aslında enstrüman çaldıklarını da gördük. Enstrüman öğrenmeye istekli olduklarını da gördük. Dolayısıyla icracı olarak da, enstrüman icracısı olarak da onları görebiliriz. Eğer imkanlar sağlanabilirse. Dolayısıyla böyle biraz daha buralara doğru düşünme imkanı olabilir mi? Bunu açmak istedim bir soru olarak. Teşekkürler. Dilara? Çok teşekkürler öncelikle. Evrim Hanım'ın bahsettiği konu benim de atölyenin başından beri düşündüğüm konulardan. Bu hatta hani kadın çalışmalarının genel bir sorunu aslında. Bunu düşünmemiz gereken bir yerde duruyor. O yüzden önemli bir yerde duruyor. Ben de şeyden bahsetmek istiyorum. Bu bir yandan da aslında mülteci kadınlar ve işte kültür sanat etkinlikleri deyince bir yandan da fon verenlerin bakış açısını da değiştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü birçok fon veren tamamıyla ölçebileceği şeyleri fonlamaya yöneliyor. Yani çok niceliksel verilere odaklanıyor ve dolayısıyla onunla odağı bizim yaptığımız çalışmaları da çok fazla şekillendiriyor. Aslında niteliksel etkileri de yani yaptığımız çalışmaların sosyal etkilerinin nasıl olduğunu da önemseyerek hareket ederse, bu anlayışı geliştirebilirse aslında bu kültür sanat alanında geliştireceğimiz çalışmaları da çok fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani biraz çift yönlü bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu da önümüzdeki günler için belki konuşmamız gereken ayrı bir konu olarak bir köşede bulunabilir. Teşekkür ediyorum. Bir yandan aklıma şu da geldi. Ayşegül Kırkayak Kültür'den Ayşegül aslında bu çalışmaların iki yönlü olduğunu da söylemişti atölyede. Yani hem
kültür sanat, zaten kültür sanat üretimi yapan kadınlar için, hem de işte kültür sanat etkinliklerinin yöneldiği kadınlar. Yani sanatçılara yönelik ve sanatçı olmayanlara yönelik diye iki ayrı kısmı da var bu işin. Bu arada görüyorum ki 40 ayaktan Deniz el kaldırıyor. Şimdi sözü Deniz'e veriyorum. Teşekkürler. Ben çok kısa, hani eleştiri gibi değil aslında, bu geçmiş veya bugünkü şeyden ziyade biraz daha geleceğe dönük bir şey söylemek istiyorum. Hani Evrim Hoca'nın getirdiği şeyi çok haklı bulmakla beraber şu anda sadece böyle dert anlatma gibi oldu. Ve tabii doğal olarak hani projenin bir gerçekliği olarak hani ulaşılabildiği düzeyde ulaşıldı ki biliyoruz hani sanat inisiyatiflerinin de hedeflenen düzeyde katılım gösterememesi kendi yoğunluklarından dolayı. Bu da bir sorun ama bu konuşmanın en başından beri dediğimiz gibi aslında hani hem alanı açmak hem de alanı açmak için ekstra bir çaba sarf etmek ama onları belli bir kategori altında olmadan dahil etmek önemli gerçekten. Berfin'in de dediği gibi aslında biz de bu süreçte sanatçılarla çok fazla iletişim halindeyiz. Mümkün olduğunca kendi alanlarımızda da temas etmeye çalışıyoruz. Ama şeyde bir gerçekten bir projede çalıştığınız, iletişim kurduğunuz, bir şeyler geliştirdiğiniz sanatçı hop Almanya'ya gidiyor, Hollanda'ya gidiyor. Yani bir daha iletişim o eskisi gibi o iletişimi sürdürmek güç oluyor. Öte yandan ama yine de ben her şeye rağmen umut vaat eden bir gelecek görüyorum. Umut vaat eden bir gençlik görüyorum. Müthiş sanatçı gençler var. Çok iyi şekilde geliştiriyorlar kendilerini. İyi kötü alan da bulabiliyorlar. Biraz sivil toplum ve kültür kurumlarının kendilerini dönüştürmeleri sayesinde. Bana kalırsa biraz daha o alanı açmak ve oradaki sesleri yükseltmekte fayda var. Umarım bundan sonraki çalışmalarda, bundan sonraki buluşmalarımızda da biraz daha hani hem onların direkt olarak kendi sözünü söyleyebilecekleri alanlar üretmek hem de onların yaptığı çalışmalara yer vermek veya alternatif ne çalışmalar yapabiliriz onun üzerine düşünmek lazım gibi geliyor. Bu az önce dediğin gibi aslında Ayşegül'ün bıraktığı yerden biraz kastettiğimiz şey bir yandan kültür sanat alanının üreticilerini üretim alanında anlamında kapsayıcı hale getirmek önemli. Dolayısıyla işte göçmen sanatçılar, farklı etnik veya işte cinsiyet kimliklerinden vesaire gelen sanatçıları dahil etmek. Bir yandan içerikler yoluyla da sanatçı olmayan insanlarda da bu kapsayıcılığı sağlamak gerekiyor. Biraz steril alanlar kurmaya devam ediyoruz gibi geliyor ne yazık ki. Kendi işin tırnak içindeki doğasından dolayı. Halbuki hani kültür sanat bize çok eşitlikçi de bir alan sağlıyor. Biraz o kanalları, o duvarları zorlamak gerekiyor gibi geliyor. Teşekkürler. Biraz uzun konuştum. Sanıyorum izleyenlerden soru gelmedi. Araya İngilizce tercüme karıştı. Selda'nın gerçek elini görüyorum. Merhaba, selamlar. Ben de çok kısaca şunu söylemek istiyorum. İşte atölye ve bugünkü oturumlardan benim de kafamda iki tane şey vardı, iki başlık. Bunlardan bir tanesi, eğer yanlışsa düzeltin lütfen. Benim bildiğim kadarıyla işte kurumlar ve inisiyatifler, hani sizler anlattınız. Genellikle göçmenlerle ilgili olan çalışmalar hep proje bazlı ve belli bir dönemde yapılan ve biten çalışmalar oluyor. Dediğim gibi eğer hani farklı biliyorsam lütfen söyleyin. Öyle olunca da aslında bir dönemde kalmış oluyor bu çalışmalar. Oysa bu uzun erimli bir süreç bu. Kadınlarla bir ilişki kuruyoruz, bir çalışmalara başlıyoruz. Bunların devam etmesi gerekiyor ve istikrarlı ve düzenli olması gerekiyor kesinlikle. Yani hayatlara dokunduktan sonra bilmiyorum hani proje bittikten sonra sizler nasıl devam ediyorsunuz bu ilişkileri ya da üretimleri nasıl kalıcı hale getirmeye çalışıyorsunuz. O benim kafamda bir soru işareti. Hem size de sormuştu olayım onu. Ama işte proje bittikten sonra, fon çekildikten sonra orası bir soru işareti bende oluşuyor. Yani o hayatlara girdikten, dokunduktan sonra bir şeyler yaptıktan sonra çekilmek olmuyordur herhalde ya da olmaması gerekir. Burası nasıl çözülüyor, hallediliyor? Bunun için farklı yollar da bulunabilir. Burada
olan ve olmayan eminim başka kurumlar, inisiyatifler de vardır. Bu anlamda yani bu fonlara, projelere evet bir şekilde bağlıyız çünkü finansal kaynağa ihtiyacımız var ama alternatif yollar da düşünülebilir. Hani bu çalışmaları uzun erimli kılmak açısından o anlamda buradaki inisiyatiflerin gerçekten dayanışma içerisinde ve birbiriyle paslaşarak yol alması bir çözüm olabilir. Ayrıca bu şunda da zaten görülüyor bence. Şimdi kültür sanat alanında neler yapılıyor diye baktığımızda aslında birçok sizler anlattığınız çok güzel çalışmalar var. Yapılan çalışmalar. Bunlar aslında bir şekilde birbirleriyle de dokunuyor, değiyor. Yani ben bir müzisyenim, icracıyım. Ben ritim enstrümanı çalıyorum, hem vokal yapıyorum hem de mülteci göçmen kadınların müzikleri üzerine doktora çalışmamı yapıyorum. Araştırma konum da bunun üzerineydi. Anlatılanları dinlediğimde aslında hep kafamda sanatsal ürüne nasıl dönüşebilir diye şeyler canlanıyor. İşte orada masallardan, Göçmen Harfler kitabından, bu hikayelerden, enstrüman çalan kadınlardan, zaten dün de hani dinledik hikayeleri. Bunların hepsi bir sanatsal ürüne, birçok sanatsal ürüne dönüşebilecek ve birbirine değebilecek, paslaşabilecek çalışmalar. Ama şöyle bir problem bence var. Ne kadarını biliyoruz? Yani biz bu çalışmaların içinde olan insanlar olarak biliyoruz. Bu dernek kurumlarla ilişkisi olan yerel halk ya da işte göçmenler, mülteciler biliyor ama onun dışında kalan Türkiye ve dünyada diyelim ama şu an yaşadığımız yerdeki insanlar, kamuoyu bundan ne kadar haberdar? Ben ondan pek emin değilim. Birazcık çok dar bir şeyde kalıyor gibime geliyor. Dar bir çerçevede gibi kalıyor. Bunları görünür kılmak gerekiyor. Buna ayrıca ben kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu yapılan işler çok kıymetli. Bunlar birbirine değerek, belki bundan sonraki seanslarda konuşacağız bunları. Farklı alanlar, yollar açılabilir sanatsal üretimler yapmak anlamında ve bunları görünür kılmak anlamında. Ama genel olarak da bir görünmezlik problemi var gibi geliyor bana. Yani ben birçok şeyi burada duydum hakikaten ve çok güzel çalışmalarmış. Benim eksikliğim olabilir illaki. Ama etrafımı düşündüğümde ve genel Türkiye kamuoyunu düşündüğümde birçok kişinin bunlardan haberi yok. Oysa çok güzel şeyler. Uzatmayayım. Çok teşekkür ediyorum herkese katıldığınız için. Teşekkürler. Serda, biz teşekkür ederiz. Çok önemli bir kısmı konunun kesinlikle. Bir soru geldi chatten. Şimdi bakıyorum. Ravan sormuş. Merhaba, göçmen kızlarla, gençlerle çalışan hangi projeler, inisiyatifler var? Aslında chat bölümünde burada bu toplantıya, atölyeye katılan kurumların, inisiyatiflerin yaptığı çalışmaları hep sıraladık ama belki aranızdan doğrudan Ravan'ın sorusuna yanıt vermek isteyen olabilir. İnci Bacacı. Mikrofonu açmak gerekiyor İnci. Pardon, affedersiniz. Ben onun için el kaldırmamıştım ama yine de cevaplayayım. Direkt bizimle iletişime geçebilir. Aslında pandemiden dolayı bir sürü etkinlik tabii ki sekteye uğradı. İnteraktif ortamda da çok kısıtlı kalıyor bazı şeyler. Her zaman böyle simultane tercüme kullanamayabiliyoruz tabii ki. Uzuyor, sıkıcı hale geliyor falan. Ama gençlerle biz çalışmıyoruz ama yine de 18 yaş üstü arkadaşlarla çalışmaya devam ediyoruz. Başka bir arkadaşım cevaplayabilir isterse bu soruyu. Çiğdem, mikrofonun kapalı. Tamam. Yok açtım. Dilan, Ezgi Yılmaz ve Hanım Sultan el kaldırdı. Dilan'dan başlayayım bendeki pencere sırasına göre. Ben de elimi indireyim o zaman. Tamam. Çok teşekkürler yeniden bu platformu bizlere açtığı için hem İKSV'ye hem GIZ'e koordinasyon içinde Çiğdem göremiyorum, kayboldun sana. Tamam. Ya aslında ben nereden başlayıp nerede bitireceğimden tam emin olmadığım bir şeyler var aklımda. Şimdi böyle devam ya kültür sanatın yanında mülteciliği, göçü konuşuyorsak
göçü de konuşuyor ve mülteciliği de konuşuyor olmamız lazım. Aslında konuşuyoruz elbette, fakat buradaki hani meselemiz yalnızca bir kültür sanat üretimi yapmak mı mültecilerle? Mülteci sanatçılara alan açmak mı? Bir arada yaşamı sağlamak mı? Ya da neden bunları biz bunun sadece platformunu açanlar olarak tartışıyoruz bunu aslında. Biraz benim kafam buralarda dönüyor. Yani bir arada yaşadığımız ya da yaşadığımızı zannettiğimiz ama aslında birbirimize çok da değmediğimiz, sanatçı olsun olmasın, kocaman bir topluluk var. 5-6 milyon deniyor, 10 milyon belki, bilmiyorum. Fakat yalnızca projelerle ya da onları işte bir arada yaşamak için, aslında bize alışmaları, bizi tanımaları için, bize entegre olmaları için yaptığımız bir takım projelerde onlara alan sağlamakla bana şey gibi gelmiyor. Bu bir arada yaşam kültürü tam olarak böyleymiş gibi gelmiyor aslında bana. Yani bir arada yaşadığımızın farkında bile değilken aslında projenin dışında sosyal uyum için yaptığımız, tırnak içinde herhangi bir projeye bir mülteci çağırmanın dışında günlük hayatımızda biz mültecilerle, göçmenlerle bir arada değilken, günlük hayatımızı paylaşamıyorken ve buna dair bir kafa yoramıyorken aslında bana diğer yerlerde biraz eksik kalmış geliyor. Ya bizim dernekten doğru deneyimimizde de hani az önce tartışılan meseleler çok önemli. Dil çok önemli. Hani Berfin'in dediği, onların Türkçe öğrenmesini istiyoruz ama bizden doğru Kürtçe, Arapça, Farsça öğrenmek gibi ya da en azından günlük konuşmaları anlamaya yönelik herhangi bir motivasyonumuz var mı bilmiyorum. Ben yani çoğumuzda yok gibi görüyorum. En önemli mesele aslında bu az önce tartıştığımız ve sorularının aslında cevabı içinde yeni projeler üretmemiz gerektiğini düşündüğümüz şeyler. İşte mülteci sanatçılar niye Türkiye'de yaşayamıyorlar? İşte dil problemi, bilmem ne başka problemleri aslında en iyi biz bu çalışmaları yatay hiyerarşide, hiyerarşisiz bir noktada, düzlemde beraber mültecilerle, öznenin kendisiyle beraber yürüttüğümüzde aslında birçok problem birden çözülüyor. Dil de çözülüyor, o hiyerarşi meselesi de çözülüyor. Bir arada yaşam meselesi zaten kendiliğinden gelişiyor. Projenin ihtiyacını düşünmene gerek kalmıyor, araştırma yapmana gerek kalmıyor. Zaten öznenin kendisi orada olduğu için projenin ihtiyacı da birden belirleniyor, ortaya çıkıyor gibi vesaire şeyler. Biraz daha hani böyle şeyler var aklımda. Bir aktarmış olmak istedim. Herkese çok teşekkürler tekrar. Çok sağ ol. Zaman daraldığı için hızlıca Ezgi, ondan sonra da Hanım Sultan diyeceğim. Derya Güçdemir de elini kaldırdı. O zaman hızlıca hemen sizin yorumlarınızı alalım. Buyurun. Merhaba, ben Rava'nın sorusuna çok hızlıca bir yanıt vermek istiyorum. İKSV alt kattan bahsetmek isterim. Özellikle mülteci kız çocukları ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı İKSV alt kat 2019 yılında kurulan bir öğrenme ve etkileşim alanı. Biz burada özellikle kültür sanata erişimi kısıtlı gruplara doğrudan ulaşmayı hedefleyen bir takım çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle çocuklarla birlikte yaptığımız atölye çalışmaları, koro çalışmaları gibi farklı kültür sanat disiplinlerinde çalışmalar mevcut. Bunlardan bir tanesi çok sayıda paydaşın bir araya gelerek oluşturduğu, adından mütevellit Birlikte Güçlü Sesler Korosu ya da İKSV alt kat YouTube'dan yaptığı çocuklara yönelik kültür sanat atölyelerine de ulaşabilirsiniz. Eğer bu konuya dair bir ilginiz varsa ben birazdan ilgili linkleri paylaşacağım. O kanallardan takip edebilirsiniz diyeyim. Hanım Sultan? Ben de Rava'nın aslında sorusuna cevap vermek için el kaldırmıştım. Ama chat kısmına telefon numarasını da yazdım. Dilediği zaman oradan ulaşabilir. Biz de Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi olarak kadınlarla çalışıyoruz zaten. İstediği zaman o numaradan bize ulaşabilir. İnci, eliniz kalkmış gibi
Doğru değil mi? Tamam. Evet, evet. Aslında benim söyleyeceğim bir sürü şey Dilan söyledi ama hani ek olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten günlük hayatımızın içinde yeterince katamıyoruz göçmen kadınları. Mesela çıkardığımız dergide hakikaten şiirleri, yazıları, fotoğrafları var ama pek çoğu isminin bile yayınlanmasını istemiyor. Onun haricinde de mesela el sanatlarıydı, gastronomiydi gibi alanlara sıkışmasının sebebi de bunların daha sonra ekonomik enstrümanlara çevriliyor olması yüzünden, para kazandırıyor olması yüzünden açıkçası. Bunun hakikaten kültür sanat alanında destekleyen fonların çoğalmasını diliyorum ben de. Teşekkür ediyorum hepinize. Derya söz istiyor, Ezgi Yılmaz söz istiyor. Değil mi Ezgi? Doğru görüyorum. Ha tamam, yanlışlıkla. Okey. Derya, doğru mu görüyorum? Evet, teşekkür ederim Çiğdem. Ben aslında biraz Selda Öz'ün sorusuna da cevap vermek istiyorum. Bence çok önemliydi. Çünkü biz programımıza katılan öğrencilerde hep şunu duyduk. Türkiye'ye geldiğimde ben aslında yeni bir ülkeye gelmenin getirdiği zorlukların dışında arkadaşlarımı kaybettim, kendi komünitemi kaybettim. O yüzden proje bittikten sonra o bağlantıyı devam ettirmek ve bir topluluğun parçası haline gelmek çok önemli. Bunu biz şu şekilde sağlıyoruz. Programımız 5 ay sürüyor ama 5 ayın sonunda 6 ay boyunca öğrencinin kariyer hedefine göre destek vermeye devam ediyoruz. Bunun dışında bir de Recoded topluluğu var. Mezun olan her öğrenci, bütün bu sadece Türkiye'de değil, Lübnan'da, Yemen veya Irak'taki programlarımızdan mezun olan öğrenciler de o topluluğun bir parçası haline geliyor ve o topluluğu sürekli fırsatlarla desteklemeye devam ediyoruz ve böylece hiç kopmayan bir bağ ve arkadaşlar ve komüniteye sahip olmuş oluyorlar. Bir de ben şeyden bahsetmek istiyorum. Çalışma iznini de çok konuşmuştuk. Diğer birçok organizasyonda olduğu gibi bizim için de çok gerçek bir sorun. Ve biraz belki çeşitlilikten bahsetmek istiyorum. Hep ırk, cinsiyet ve kültürel nüanslara ek olarak bence belki biraz daha da önemlisi düşüncedeki çeşitliliği de kucaklamamız gerekiyor. Özellikle iş yerlerinin ve şirketlerin bunu kucaklaması gerekiyor. Çünkü aslında belki de farklı art yöresi olan insanların düşüncelerindeki çeşitliliğin desteklenmesi ancak ve ancak organizasyonları yaratıcı ve yenilikçi yapacak. Belki de biraz bunun da altını çizmemiz ve çeşitliliğin onlara nasıl bir güç sağladığını anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok mersiler ya. Evrim, sana veriyorum sözü ve galiba son sözü vermiş oluyorum. Bundan sonra konsere geçeceğiz. Sonra ben tekrar alacağım sözü. Sendeyiz. Teşekkürler. Son sözü almak biraz sorumluluk almak oldu ama beni Dilan'ın söyledikleri çok heyecanlandırdı aslında. Yani Selda'nın da değindiği gibi biz proje bazlı işler olarak belki görmemeliyiz. Yani dün de konuşmuştuk, ya geçen toplantıda da konuşmuştuk. Yani göç toplumsal bir mesele, göç politik bir mesele ve bizler aslında yıllardır göçmenlerle beraber çalışan ve yatay ilişkiler kurmanın, birlikte bir yaşam inşa etmenin ihtiyacını yakından gören, belki bu süreçte dönüşmüş bireyler olarak konuşuyoruz burada. Bu çok kıymetli bir şey. Tabii bazı kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Tabii bazı kurumların çalışanı durumunda olabiliriz. Bazı kurumları kuruyor olabiliriz. Bu kurumların kendi ajandaları olabilir. Bu kurumların ihtiyaçları olabilir. Proje bazlı işler yapmak durumunda kalıyor olabiliriz. Ama galiba burada asıl olarak bizim kim olduğumuz önemli. Bizim bireyler olarak meseleye nasıl yaklaştığımız önemli. Bütün bu projeler, bütün bu kurumlar aslında birlikte yaratacağımız, o inşa edeceğimiz geleceğin araçları olabilirler. Herhalde meseleye böyle bakmakta fayda var. Çok teşekkürler tekrar herkese. Ben de kapatmadan bir söz alabilir miyim Çiğdem Hanım? Tamam. Ya aslında ben herkesin, arkadaşların, katılan herkesin bir önce dinlemek istedim. Hani o yeni çuvaldızı batır meselesinde şöyle düşünüyorum. Yani ben açıkçası yani çalışmaların hepsi birbirinden çok kıymetli ve değerli.
Herhangi bir karşılaşma çok değerli gerçekten, içerik anlamında ne üretirsek üretelim. Ön yargıları kırma açısından, farkındalık kazandırma açısından. Ama biz biraz yani gerçekten tüm endişelere katılmakla beraber bunun biraz etkisinin ölçümü konusunda eksiklik yaşadığımızı düşünüyorum. Yani yaptığımız bütün çalışmaların çıktısı olarak standart bir etki ölçümü, sosyal etkinin ölçülmesi meselesinde ben Türkiye'de hani çok zayıf olduğumuzu düşünüyorum. Orayı bir yapmak istedim, vurgulamak istedim. Bir de aslında hani Evrim Hanım'ın başta söylediği şeye katılmakla beraber, evet, mutfak, işte ne bileyim el zanaatı, dikiş nakış vesaire, bunlar aslında hani çok işte kadının toplumsal cinsiyet rolleri içerisinde şeyleri gibi görünüyor ama ya orada da biraz acaba düşünüyorum ben. Orayı bir yandan şöyle çok güçlü buluyorum. Gerçekten ortak ilgi ve ihtiyaçları düşünme açısından güzel bir alan. Yürümek için doğru bir yerde olduğumuzu hissediyorum ben. Ama hani tabii ki bu biraz da süreç ilerledikçe ve aslında güçlendirici, işte sosyal girişimlerin özellikle mesela alana yavaş yavaş ben katıldığını da hissediyorum. Bu noktada bizi de çok yönlendiriyorlar. Ya o noktada da galiba birlikte yolu yürürken aslında o farklı düşünce dediğimiz meseleler, farklı uğraşlar, farklı yetenekler, o meseleleri daha görebileceğiz gibi hissediyorum ve oralara da yavaş yavaş evrileceğini düşünüyorum. O yüzden çok kıymetli bence bu süreç boyunca alanda yapılan tüm çalışmalar çok değerli. Selda Hanım'ın da kaygısına çok katılıyorum. Onu paylaşmıştım da Çiğdem Hanım'la. Yani bu projeler her zaman işte hedefler ve işte bir bitişi var, sonlanışı var ama işte biz burada ne kadar devir yapabiliyoruz? Bu çalışmaları başka bir devam eden çalışmalara nasıl taşıyabiliyor muyuz gerçekten? Orası da çok sorunlu çünkü işte şehirlerde farklı projeler gidiyor. O şehirde sizin yaptığınız çalışmanın aynısını yapan bir yer olmuyor vesaire. Yani bilmiyorum, hani bu açıdan da ya bu birlikteliğin iyi hissettirmesi o taraftan iyi geldi. Çünkü bunları mesele haline getirip konuşma şansı bulduk. Umarım hani ilerleyen zamanlarda da bu kısımlara eğilme şansımız olur. Teşekkürler tekrar. Şimdi son dedik ama Doğan'ın da el kaldırdığını görüyorum. Onun için yanlışlıkla mı oldu yoksa? Fazla uzatmayacağım. Sadece bir dakika konuşmak istiyorum. Şimdi az önce arkadaşlar dediler ki yani fazla mülteci sanatçılar yok. Belki de edebiyatçı bir çeviri yapacak bir kadın da yok. Aslında çok var. Belki hani onlar bizi bilmiyorlar veya biz onlara ulaşamıyoruz. Türkiye'ye gelip Türkçe öğrenen çok öğrenciler var. Şu an üniversite okuyan veya mezun olanlar da çok. Belki hani gerçekten biz onları hani ulaşacağız. Ben de bu konuda yardımcı olabilirim. Türkçe edebiyatı mezun çok kadınlar var aslında. Onlardan hani iş aramakta veya biz belki hani keşke mesela biz edebiyat okumasaydık çünkü herkes siz hani Türkçe ana diliniz olmadığı için biz mesela işe almayacağız gibi düşünüyorlar artık. Ama hani biz onları bulabiliriz yani. Ama sadece belki onlar nasıl biraz daha aktiviteler yaparak onlara ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Bu kadar. Teşekkürler size. Deniz dedi çok kısa. Çok kısa söyleyeyim, daha önceki konuşmalara ufak bir katkım olsun istiyorum. Biz de mutfak çalışması yapan bir kurumuz, zaten ilk bir tık açıklamaya çalışmıştım kendi kısmımda da. Mutfağı bir üretim alanı olarak görüyoruz ama direkt gerçekten yemek yaptığımız mutfak çalışmamız da oldu. Bizim için şöyle bir deneyim oldu aslında. Kadınlara ulaşmada çok kolay bir oldu çünkü özgüven sahibi oldukları ve çekinmedikleri bir konuydu. Daha sonrasında mesela sanat atölyesi yaptığımızda zaten temas halinde olduğumuz kadınlar üzerinden oraya ulaşmış olduk. Çünkü sanat deyince ben yapamam, ben bilemem falan gibi olabiliyor. Bizim ulaşmak istediğimiz kadınlarda en azından. O açıdan hani özgüvenlerine teşvik ettirici olması açısından da bu tarz
çalışmalar işe yarayabiliyor. Onun dışında diğer arkadaşların da dediği gibi aslında gençlikte çok şey var. Mümkün olduğunca dayanışma pratikleri, birbirimizi tanıdıkça daha geniş kitlelere ulaşabileceğiz ve daha rahat kanalları açabiliyor olacağız. Dil konusunda bizim açtığımız yol şuydu. Hem kendi gönüllülerimiz üzerinden bir miktar dili açtık. Hani klasik şekilde çeviri yaparak. Ama onun dışında şu anda da mesela WhatsApp grubumuz var. Google Translate'ten çevirerek veya şey olarak devam ettiriyoruz. Buradaki asıl işte katılımcı, faydalanıcı vesaire gibi şeylerin, etiketlerin ötesinde biz arkadaşlarımız olarak görüyoruz ve arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Dolayısıyla ne pandemi ne de farklı engeller çok buna şey olmuyor. Zaten iletişim halinde olduğumuz için. Dolayısıyla biraz daha organik bağlar, o en baştan beri evet göçmenleri odamıza alalım ama bunun çok doğa dışı bir yerden olmaması gerekiyor. Biz bu insanlarla konuşmak, buluşmak istiyoruz ve o yüzden yapıyoruz zaten. Bunları da bir şekilde devam ettiriyoruz. Bence biraz daha bu algı eşit zeminde buluşmak isteyince gerisi çözülür algısı olması gerekiyor. Yeter ki bir araya gelelim. Çok teşekkürler. Herkese çok teşekkürler. Kaldınız. Bu arada ilginç bir durum oldu. İzleyen sayısı arttı. Normalde pek olan bir şey değil bu. Bunun sebebi belki tartışmamızın harareti. Tabii bir sebebi de programın kapanış konseri olabilir. Peradi'nin konseri olabilir. Peradi'nin konserini izlemek üzere gelenler de var. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum herkese. Belki son olarak böyle çok uzatmadan minik bir teşekkür etmek istediklerim, ismine anmak istediklerim var. Onları söyleyeyim. Bengisu'ya, Gamze'ye, Evrim'e, Selda'ya, Banu'ya, Nur'a, Nudem'e, Ahu'ya, Regat'a, Ezgi'ye, Pınar'a, Zeynep'e, Rubina'ya, Katrina'ya, birazdan izleyeceğimiz konser için hummalı bir çalışma yürüten İKSV salon ekibine, Peradi'ye ve Maya'ya, Mert'e, Kubilay'a, Pınar'a, Aslı'ya ve elbette ki çeviri ekibine çok teşekkür ederiz. Şimdi yan yanayız, kadınların ortak hafızasında mültecilik, geleceği birlikte kurmak programı sona erdi. Sona erdi diyoruz ama bu bir ilk adımdı. Buradaki konuşmanın harareti eğer bir barometre olsa o kadar yükseğe vurdu ki galiba mecburuz ikinci bir atölyeyi yapmaya. Bunun sonucunu nasıl paylaşırız, ne yaparız bu ikinci atölyede konuşacağız. Herkese çok teşekkürler.